Ve benim ayrıcalıklı oteller listemde her zaman özel durumda yer alan Concord Deluxe Resort'tayım. Geçerken de yine böyle çok güzel bir ağaç koridorundan, ağaç tünelinden geçiyoruz. Tesisin bahçesini her noktada ifade etmeye çalışacağım. Concord Deluxe Resort'a geldiğinizde ya iyi ki gelmişim diyeceğiniz bir sahil konsepti var. Gerçekten çok lüks ve konforlu, donanımlı bir sahil bölümü olduğunu söyleyebilirim. Tamamen kum, kaya yok, taş yok, dalga yok. Ve şu anda Concord Deluxe Resort'un Pier isimli iskelesine geldik. Bu şık iskeleden biraz bahsetmek istiyorum size. Biraz sever misafirlerimiz hazırsa onlara çok güzel bir sürprizim var. Tam 38 farklı çeşit dünyanın dört bir tarafından farklı lezzetlerde biranın sunulduğu Beer Garden bölümündeyiz. Öncelikle şunu hemen söylemem gerekiyor ki eğer Concord Deluxe Resort'ta bir konaklama yapacaksanız odanıza girdiğiniz anda rahatlığı ve ferahlığı, aynı zamanda odanın kaliteli dekorunu hemen hissedeceksiniz. Kemer'den, Elmalı'dan, Kaş'tan, Alanya'dan, Manavgat'tan vallahi çok güzel. Zaten bu bölgenin damak tadını bilenler ne kadar çeşitli lezzetli olduğunu bilirler. Efendim bugün misafirlerimize sunarken, tavsiye ederken gözümüzü hiç arkada bırakmayan ve benim ayrıcalıklı oteller listemde her zaman özel durumda yer alan Concord Deluxe Resort'tayım. Antalya Havalimanı'na sadece 20 dakika mesafede ama buraya geldiğiniz zaman kendinizi Botanik Park'ta istediğiniz çok güzel bir bahçede, aynı zamanda çok yüksek standartta servis ve sunumlarıyla misafirimizi ağırlayan bir tesis burası. Birazdan giriş kapısından başlamak üzere tesisteki bir keşif programını, vlog çalışmamı sizlerle paylaşmış olacağım. Ve Concord Deluxe'un ayrıcalıklı hizmetlerini teker teker size anlatmaya çalışacağım. Eğer burayı beğenirseniz, rezervasyon yapmaya karar verirseniz bizler de tatil ekibi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız. Şu anda öğleden sonra saatleri, biz buradaki çekimlerimizi sabah saatlerinde başlattık. Ben birazdan tekrar sabah saatlerine döneceğim. Ve öncelikle bu güzel peyzaj alanındaki hizmet noktalarını size paylaştıktan sonra ana binaya geçeceğiz. Resepsiyon ve oda turumuzdan sonra da akşam yemeği büfesini görüntüleyeceğiz, sunumları görüntüleyeceğiz ve sonunda da programı sonlandıracağız. Elbette benim burada özellikle söylemek istediğim bazı noktalar var. Benim en son gelişimden bu yana Concord Deluxe Resort'ta konsepte inanılmaz üst noktaya taşınmış. Özellikle yeme içme konusunda premium marka içeceklerin konsepte geniş bir şekilde sunulması konusunda bence epeyce yol almışlar. Ben de bunları size göstermeye çalışacağım. Ve bu ayrıcalıklı tesisin sunumuna hemen başlıyorum. Tatil ekibi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyerek videoya başlarken de beğeni ve abone tuşlarına basmanızı rica ederek Concord Deluxe turumuza başlıyoruz. Haydi buyurun. Ve efendim Concord Deluxe Resort'u keşfetmeye bu muazzam bahçesinden başlamak istiyorum. Tabii ki havalimanına sadece 20 dakika mesafede olmasına rağmen buraya geldiğinizdeki atmosfer sizi çok etkileyecek. Ben öyle düşünüyorum çünkü Botanik Park'ı andıran muazzam bir bahçe burası. Yüzlerce çeşit ağaç ve çiçek var, mis kokulu bir alan ve bu güzel alan içerisinde çok farklı hizmet ve keyif durakları var. Alakart restoranlar var, barlar var, bira bahçesi var. Hemen köşede çok güzel smoothie'lerin sunulduğu bir alan var. Tost evi var ve birbirinden güzel keyif durakları var. Okuma evi var mesela, birazdan gidip göstereceğim orayı size. Şimdi sabah saatlerinde sizler de otele geldiğinizde burayı keşfetmek için yürüyüşe çıktığınızda inanamayacaksınız. Ya böyle bir bahçe burada nasıl olur diyeceksiniz. Gerçekten ben bu noktadan başlayarak otelin bahçe düzenini, peyzaj düzenini öne çıkararak sizlere göstermek istedim. Birazdan keyif duraklarını gezerken eminim ki biraz daha beğeneceksiniz burayı. Şimdi ben bu bölümde keşfimize önce kahvaltıdan bahsederek başlamak istiyorum. Sizler otele erken saatlerde gelirseniz eğer odanızın hazırlanmasını beklerken güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Bunun için de isterseniz ana restoranda açık büfe olarak, dilerseniz de yöresel Türk mutfağı serpme kahvaltısından oluşan alakart menüyü seçebilirsiniz. İkisi de ücretsiz tabii ki, konsepte dahil. Ben şimdi buradan önce ana restorana gideceğim. Kısa bir kahvaltı görüntüsü paylaşacağım size, açık büfeyi paylaşacağım. Sonra da bu alandaki hizmet alanlarının açılmasını beklemek üzere. Şu anda saat 7:15 çünkü. Buradaki alanlar saat 9 itibariyle yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Kahvaltı bölümlerini gösterdikten sonra biz de İbrahim kardeşimle bir şeyler atıştıracağız. Sonra da saat 9'dan itibaren yine oteli keşfe devam edeceğiz. İsterseniz buyurun önce kahvaltı süresini görüntüleyelim. Sonra da keşfimize devam edelim. Efendim ana restorana kahvaltıyı görüntülemeye giderken öncelikle havuz alanına bahsetmek istedim. Çünkü sabah saatlerinde bu alanları görüntülemek daha rahat oluyor. Misafirler henüz gelmediler ve böylelikle daha rahat bir şekilde her tarafı görüntüleyebiliyoruz. Şöyle aslında Concord Deluxe Resort'un havuzunun bence en öne çıkan özelliği bütün etrafındaki platformun ahşap olması. Böylelikle hem kaymayı engelliyor hem de daha konforlu, daha güzel bir görüntü sağlıyor. Havuz zaten oldukça dekoratif. Şimdi bu havuzun dışında bir de relax havuzu var. Orayı da göstereceğim birazdan size. Benim Concord Deluxe Resort'ta en sevdiğim havuz aslında relax havuz.
Otelin de biraz daha böyle soft atmosferde, soft ambiyansta olması sebebiyle relax havuzun çok özellikle nitelikli olduğunu söyleyebilirim. Bu havuzun hemen yanı başında bir bar var ve pool bar olarak tabii isimlendirebilirsiniz. 24 saat açık. Biz şimdi sabahın ilk saatleri tabii ki bar konseptinden bahsetmek için çok sebebimiz olacak. Çünkü bar konsepti çok gelişmiş bir tesistir burası. Premium marka onlarca hatta yüzlerce çeşit alkol içecek bulabiliriz. Onları göstereceğim size. Ama sabah saatlerinde hemen alkolden bahsetmeyelim. Burada bir kahve arası verelim. Sonra da ana restoranda yine büfe yöntemine gideceğiz. Elbette giderken de relax havuzu hemen şu yan tarafta size göstermek istiyorum. Buyurun. Evet, 24 saat açık olduğu için bu bara istediğiniz her zaman gelebilirsiniz. Eda Hanım teşekkürler, kolay gelsin. Biz şöyle sabah bir Americano içelim dedik, aç karnına kendimize gelelim, enerjimizi tazeleyelim istedik. Ve bu güzel havuz manzarasının yanında kahve keyfimizi yapacağız. Biraz böyle uzun uzadıya anlatıyorum, belgesel tadında olsun istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir tesis burası. Enerjimi hissediyorsunuz diye umuyorum. Ve tüm hizmet noktalarıyla beraber size anlatmaya çalışıyorum. Özellikle akşam saatlerinde burada çok hoş sohbetler eşliğinde, zaten barımızda 24 saat açık. Şöyle şu anda bakıyorum hazırlıklar yapılıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Alkollü içecek çeşitlerinden kısaca bahsedeyim. Chivas grubu, Gentleman Jack, Jack Daniels'ın bütün grupları, baktığımızda GB, Jameson yani Bourbonlar, Singleton'lar, Scotch'lar, bütün viski çeşitleri var. Ballantine'sın birkaç farklı çeşidi var. Rakıların tamamı var. Bunların hepsi bütün barlarda. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bütün barlarda misafirlere sunulmakta. Şişe bira alabiliyorsunuz. 9 çeşit farklı bira var bütün barlarda. Hatta iskele barda bile bunların hepsini size göstereceğim, anlatacağım. Ve Concord Deluxe Resort'u keşfimize devam edeceğiz. Efendim Concord Deluxe'de az önce bahsettiğim ana havuzun yanında da pool bar vardı hatırlarsanız. Alternatif olarak da bahsettiğim relax havuz burası. Artı 16 yaş yani çocuk misafirinin burayı kullanamıyorlar. Ama göstermek istiyorum son derece yine güzel bir botanik görüntü içerisinde, güzel bir peyzaj düzeni içerisinde dekoratif bir havuz. Yine etrafındaki platform ahşap. Görüntü gerçekten çok güzel. İsterseniz böyle şezlonglar var. İsterseniz de karşıda güneşlenirken kullanabileceğiniz yatak minderler var. Relax havuzun bir özelliği de hemen karşıdaki köprünün arkasında jacuzzi'sinin bulunması. Gerçekten çok keyifli. Dinlenmek isteyen misafirimizin bence tercih edeceği noktalardan bir tanesi olacak. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hani Concord Deluxe Resort daha çok soft ortam olan bir tesis. Daha sakin ortam olan bir tesis. O yüzden bu tip relax ortamları da bence son derece kıymetli. Tekrar hatırlıyorum. Burası artı 16 yaş bir havuzdur. Ve hemen karşımda da Concord Deluxe Resort'un fantastik uçak manzarası var diyorum. Ve buradan sonra da ana restorana geçerek turumuza kahvaltı görüntüsüyle devam edeceğiz. Havuz alanlarını, ana havuzu, relax havuzu, artı 16 yaş misafirin kullanabildiği havuzu kısaca gösterdim. Bu arada pool bardan bahsettik, 24 saat açık demiştik. Şimdi ana restoran kahvaltıya doğru gidiyoruz. Hemen karşımızda 20 metre ileride ana restoran var. Ve geçerken de yine böyle çok güzel bir ağaç koridorundan, ağaç tünelinden geçiyoruz. Tesisin bahçesini her noktada ifade etmeye çalışacağım. Şu anda geçtiğimiz anda sizle paylaşmak istedim. Gerçekten nefis. Efendim şimdi kahvaltı büfesi için ana restorana geldik. Ben burada akşam saatlerinde size çok daha detaylı bir sunum yapacağım. Ama öncesinde hani sabah saatlerinde erken bir şekilde eğer otele gelirseniz kahvaltınızı alacağınız alan burası. Tabii misafirler de şu anda hizmet almaya başladılar. Ben onları çok rahatsız etmeden genel ortamı şöyle bir göstermek istiyorum. Daha sonra dışarıdaki yöresel Türk lezzetlerinin alakart olarak sunulduğu serpme kahvaltının sunulduğu bölüme geçeceğim. İşte ana restoran burası. Burada peynirler, salamlar, fümeler var. Bu tarafta omlet yapılan bölüm var. Kolay gelsin, günaydın. Günaydın. Efendim Concord Deluxe Resort'te sabah erken saatlerde otele giriş yaptığınızda açık büfe sabah kahvaltısından faydalanabilirsiniz. Ben şu anda kısa bir görüntü paylaşacağım sizlerle. Ana restorandaki esas sunumumuzu akşam açık büfe akşam yemeğiyle beraber yapacağız. Ama sabah saatlerinde otele geldiğinizde kahvaltı sunulan alan burası. Burada peynirler, fümeler var. Karşı tarafta hemen şöyle yaklaşalım. Omletler yapılıyor, göz yumurtalar yapılıyor. Hemen biraz geri tarafta bir fırın var. Orada sıcak simitler, pideler çıkıyor. Kolay gelsin tekrar. Ve şimdi benim size esas sunmak istediğim dışarıda az önce sunumuna başladığım bahçe içerisinde çok güzel yöresel Türk lezzetlerini serpme kahvaltılar sunan bir restoran var. Alakart ve ücretsiz. Rezervasyona da gerek yok. Şimdi oraya gitmek istiyorum. Orayı göstereceğim. Mesela akşam saatlerinde ana restorana geri dönerek sunumda devam edeceğiz.
Efendim Concord Deluxe Resort'te sabah saatindeki turumuz devam ediyor. Ana restoranda kısaca büfeyi gösterdik. Akşam devam edeceğiz oraya. Ana restoran akşam büfesini göstereceğiz. Şimdi bence Concord Deluxe Resort'te misafirimizden çok tercih edeceğim noktalardan bir tanesi Daphne isimli Türk alakartı olacak. Çünkü burada sabah saatlerinde 8 ile 12 arasında serpme olarak masaya yöresel bir kahvaltı sunumu yapılıyor. Ücretsizdir, rezervasyonsuzdur. Gelip istediğiniz zaman burada kahvaltı yapabilirsiniz. İkinci olarak saat 12'den sonra Türk mutfağından yine daha çok kebap çeşitlerinin, işte Adana kebap, Urfa kebap, lahmacun gibi çeşitlerin sunulduğu biraz daha yine Türk mutfağından ama gün içerisinde alabileceğiniz, havuzdayken, denizdeyken, şortunuzda, mayonuzda gelip faydalanabileceğiniz bir sunum yapılmakta. Bu arada Concord Deluxe Resort'ta öğle saatlerinde 7 farklı noktada öğle yemeği alternatif sunulmakta. Farklı konseptlerde. Bunlardan teker teker bahsedeceğiz. Burayı birincisi olarak da alabilirsiniz. Ana restoranda tabii açık büfe öğle yemeği var. Orası ikincisi. Biz şu anda Daphne'den yani Türk mutfağından bahsediyoruz. Sonra saat 16 ile 18 arasında yine Türk mutfağından güzel lezzetler sunulmakta. Saat 24'ten sabah 8'e kadar da şöyle aslında menülerden kısaca göz atayım. Gece büfesi var. Bu sefer de yine el yapımı köfte ızgara, işte piliç göğüs ızgara gibi ya salatalarda mevsim salatası, şefin salatası gibi ya da sandviç çeşitleri gibi cheeseburgerler, hamburgerler, karışık sandviçler gece büfesi olarak sunuluyor. Gündüzde 12 ile 16 arasında ana yemeklerde Mersin tantuni, dana şiş kebap, Adana kebap, Urfa kebap, tirit kebabı, zahterli tavuk göğsü diye böyle şeyler var, menüler var. Tabii ki lahmacunlar, pideler de bu konseptin içerisinde. Tatlı yemek istediğinizde baklavalar, bal kabağı tatlısı, fıstıklı tel kadayıf, güveçte fırın sütlaç gibi çok özel seçimler. Gerçekten her birisi çalışılmış özel reçeteli sunumlar bunlar. Hani rastgele bir sunum olmadığını Concord Deluxe'ın hiçbir bölümünde yeme içme konusunda gerçekten detaylı çalışılmış menülerin bulunduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Şimdi biz sabah serpme kahvaltıyı sunacağız. Daha sonra turumuza devam edeceğiz. Gün içerisinde buraya benzer çok farklı çeşitlerde sunumlar olan bölümleri de videomuza ekleyeceğiz. Buyurun Daphne'de bir kahvaltı sunumu yapalım size. Tamam, Concord Deluxe Resort'te az önce bahsettiğim ve girişini yaptığım Daphne isimli Türk alakartında sabah saat 8 ile öğle 12 arasında böyle bir kahvaltı sunumu var. Serpme kahvaltı, yöresel Türk mutfağının meşhur serpme kahvaltısı. Biz tabii İbrahim kardeşimle bu tip kahvaltıları çok fazla yapmıyoruz. Çünkü böyle kahvaltılar bizim gün içerisindeki bütün şeyimizi hani olay tatile dönüyor. Biz o yüzden bir tost, bir portakal suyuyla geçiştiriyoruz ama sizlere göstermek adına arkadaşlarımız sağ olsun hazırladılar. Biz de sizlere sunmak, göstermek istedik. Egg Benedict'ten sucuklu yumurtaya, işte omlet çeşitlerinden menemene, meyve tabağından peynir çeşitlerine ki çok fazla peynir var çeşit olarak. Yine zeytinler, reçeller, tereyağı, balı, kaymağı, burada yoğurtlu meyvesi, simit ve pide ekmekten oluşan ya da çeşitli ekmekten oluşan ekmek tabağıyla böyle bir kahvaltıyı Concord Deluxe Resort'e konsepte dahil olarak ve rezervasyonsuz olarak Daphne isimli Türk alakartta alabiliyorsunuz. Tekrar diyorum kesinlikle ben bizim şahsımıza da böyle bir kahvaltı hazırlamasını istemiyorum ama size göstermek adına arkadaşlar sağ olsunlar nezaket gösterdiler. Biz şimdi sizin yerinize böyle bir tadım yapacağız. Siz de geldiğinizde bizim yerimize yaparsınız diyelim ve hepinizi Concord Deluxe Resort'e bekliyoruz diyerek rezervasyon talepleriniz için de tatil ekibimizi aramanızı rica edelim. Şimdiden buraya gelecek misafirimize afiyet olsun. Manzaramızı da şöyle göstereyim İbrahim kardeşim. Çok güzel bahçe içerisinde Concord Deluxe Resort'un botanik parkı andıran bahçe içerisinde böyle bir sunumu şu anda deneyimliyoruz. Ve efendim Concord Deluxe Resort'te kahvaltıdan sonra bu muazzam peyzaj üzerindeki botanik parkı andıran bahçedeki yürüyüşümüz devam ediyor. Her köşesinde çok güzel dinlenme alanları var. Ağaçların altında hem böyle tatlı tatlı esiyor, kuşlar uçuyor, yemyeşil bir alanda. Tabii ki çok da güzel hizmet noktaları var. Bunlardan bir tanesi şu anda geldiğimiz kafe corner noktası. Yine bahçe içerisinde yürüyüş yaparken özellikle sabah saatlerinde hizmet alabileceğiniz barlardan, kahve barlardan bir tanesi. 242 Cafe House diye geçiyor. Sabah 9'da açılıyor. Akşam saat 6'ya kadar açık. Bu arada havuzun yanındaki pool var 24 saat açıkta hatırlatıyorum. Yani kahve içmek için birçok farklı nokta var. Şimdi buraya geldiğiniz zaman İtalyan markası Segafredo Zanetti'den çekirdek kahvelerden size espressonuzu, americanonuzu, latte'nizi artık ne arz ediyorsanız hemen sunuyorlar. Bu şekilde çok da güzel kahve kokuları gelmeye başladı. Kahvaltıdan sonra kahve içmeye bence buraya gelebilirsiniz. Kolay gelsin size. Filtre kahvemiz var, kruvasanlar var. Soğuk kahvemiz var. Soğuk kahveler de var. Çok teşekkür ederim. Bu şey mi dondurma kabı mı ne? Bunlar kuru meyveler için. Kuru meyveler için. Ha kahvenin yanına kuru meyve arzu ederseniz size böyle güzel
kaplarda kuru meyve de veriyorlar. Şimdi ben size başka bir yer daha göstereceğim. Kolay gelsin size. Şimdi buradaki kafe corner'dan sonra çok daha aklınızda yer etmesi gereken bir yere getirdim sizi. Her ne kadar kahvaltıyı açık büfe olarak veya Daphne'de serpme olarak almak şansımız olsa da aslında bazen benim İbrahim kardeşimle yaptığım gibi böyle bir tost bir portakal suyu yapalım devam edelim diyoruz. Çünkü ağır kahvaltı yaptığınızda artık ondan sonra tatil yapma isteği duyuyorsunuz. Denize havuza girmeyi istiyorsunuz. Oysa bizim mesai yapmamız lazım. O zaman da canımız tost yemek istiyor. Sizler de böyle hafif bir kahvaltı yapmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Ama o hafif kahvaltı birden ziyafete dönüşecek. Sizi delirtecek bir tost menüsü var burada. The Deli Toast isimli Toast Corner'dayız. Toast evindeyiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Günaydın. Şimdi sabah saat kaçta açılıyor burası? 10'da açıyoruz, 4'e kadar. Saat 10'dan akşam 4'e kadar inanılmaz 17 çeşit farklı tost var. Yani bu büyük AVM'lerde ya da şehirlerdeki hani tost restoranlar ya da tost büfeler oluyor ya, öyle profesyonel birçok çeşit tostlar yapıyorlar. Bence burası hepsini sollamış. Bakın Ayvalık kumrudan bol döküm kumru eritmeye, Ayvalık tost sosisiden çift kaşar peynirli Selanik tostu, pastırmalı kaşarlı tost, vejetaryen tost, vegan tost, gluten free tost çok önemli. Gluten free tost, Antalya tostu, köy salçası, sucuk, yumurta, kaşar peyniri ve jalapon biberli, Hawaii tost, yumurtalı tost gibi 17 farklı tost çeşidi var. Ve bir şey söylemek istiyorum. Bunlar gerçekten özel hazırlanmış reçeteli tostlar. Yani gramajları falan her şeyi belli. Hani rastgele böyle ekmeğin arasına peyniri koydum da tost yaptığım gibi değil. Burada gerçekten profesyonel bir tost sunumu ve misafirlere tostu deneyim halinde sunulan bir bölüm yapılmış. Bu arada ben bir şey de söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Concord Deluxe 4'te kullanılan tüm malzemeler bileceğimiz en kaliteli markalar. Reklam yapmak için söylemiyorum. Hani barlarda biz bazen alkol markalarını sayıyoruz ya. Burada da ben size şunu söylemek istiyorum. Mesela şarküteri malzemelerin hepsi Pınar marka. Ya da işte baharat kullanılıyorsa bizim bildiğimiz tabii çok farklı yine kaliteli baharatlar vardır ama Bağdat marka baharatlar kullanılıyor. Dolayısıyla sadece şu anda bulunduğumuz Deltos bölümü için değil, Concord Deluxe 4'te kullanılan bütün malzemeler için gıda güvenliğinin en üst seviyede olduğunu buradayken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi Deltos bölümünden ayrılacağız. Buradan sahile, plaja bir çıkmak istiyorum. Hemen yan tarafımızda sahil var ama sahile giderken de burada hemen gözüme çarptı Beach Bar bölümü var. Neyzen restoranın olduğu yer. Oraya da görüntüye ekleyeceğiz. Sonra sahile çıkacağız. Turumuza devam ediyoruz. Efendim Concord Deluxe 4'te turumuz, keşfimiz devam ediyor. Şimdi kafe noktasından ve Deli Tost noktasından sonra sahile geldik. Muazzam bir sahil görüntüsü var. Pavilyonlar, hamaklar, şezlonglar gerçekten çok şık görünüyor ama oraya gitmeden önce ben size çok güzel bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Şu anda Neyzen isimli Beach Bar'dayız. Burası gündüz saatlerinde saat 9'dan itibaren akşama kadar misafirlerimize premium marka içeceklerin konsept dahilinde sunulduğu bir bar alanı. Sahildeki misafirlerimize, şezlongdaki misafirlerimize buradan garson arkadaşlar servis yapıyorlar. Günaydın, kolay gelsin Sergen. Şimdi bakın hemen çaydanlıkların üstünde bir numaralandırma bölümü var, dijital. Şezlongdaki misafirlerimiz oradan çağrı yapabiliyorlar ve garson arkadaşlarımız hemen oradan siparişlerini alıyor. İçecek konusunda şezlonglara markaları göstermek istiyorum. Yavaş yavaş Concord Deluxe 4'ün bar konusunda olayı nereye taşıdığını göstermek istiyorum. Premium marka birçok içecek. Bourbonlar, skoçlar, Singleton'lar, bütün viskiler var. Rakı çeşitlerinin kaç tane olduğunu sayamıyorum şu anda. Herhalde 20 tane falan rakı çeşidi var orada. Tek tek marka saymak gerçekten imkansız ama bar konusunda Concord Deluxe 4'te ayrı bir parantez açacağız. Ayrıyeten sunumlar yapacağız. İlk izlenimlerden bir tanesini de burada vermiş olduk. Şimdi bunun dışında şu anda bulunduğumuz barda 9 farklı çeşit bira alınabiliyor. Ben birazdan bir bira evine götüreceğim sizi. 35 farklı çeşit bira var orada. Gerçekten burası bar hizmetleri konusunda çok başka bir boyuta geçmiş. Neyzen Beach Kulübü'nün bir başka özelliği gün içerisinde burada soğuk meyve sunumu yapılıyor. Aynı zamanda çiğ börek ve gözleme servisi yapılıyor. Ve bunun dışında tabii ki sahile yakın olması sebebiyle çok da güzel bir noktası var. Bu nokta itibariyle akşam saat 19 itibariyle burası alakart restorana dönüyor. Bugün akşam biz burada bir yemek alacağız ve İbrahim kardeşimle bunu size paylaşacağız. Açık büfe ana restorana alternatif olarak rezervasyonlu ve küver ücreti ödeyerek faydalanabileceğiniz bu alakart restoranda Antalya mutfağının yöresel lezzetleri sunuluyor. Yani Elmalı'dan Kaş'a, Alanya'dan Manavgat'a kadar birçok bölgenin yöresel lezzetleri burada alakart olarak sunulmakta. Ancak şu anki gündüz formatı işte anlattığım Neyzen Beach Bar şeklinde. Manzaranın güzelliğini bir daha gösterelim ve yavaş yavaş sahile doğru ilerleyelim. Hatta iskeleye kadar gitmek istiyorum. Bu barın yine bir başka versiyonu iskelede var ve orada da çok güzel görüntüler bizleri bekliyor. İsterseniz sahilden ilerleyerek turumuzu
plaj turumuzu iskelede sonlandıralım. Haydi buyurun. Efendim Neyzen Beach Bar'dan sonra yavaş yavaş sahile inerken Concord Deluxe Resort'a geldiğinizde ya iyi ki gelmişim diyeceğiniz bir sahil konsepti var. Gerçekten çok lüks ve konforlu, donanımlı bir sahil bölümü olduğunu söyleyebilirim. Çok rahat koltuklarla başlıyoruz Neyzen Beach Bar'ın yanında. Bu arada hemen arkamızda havlu deski var. Concord Deluxe Resort'ta havlu kartı olayı yok. Burada istediğiniz kadar havluyu bırakıp kullandığınızı bırakıp yerine temizliğini alabilirsiniz. Bunda herhangi bir sınır yok. Karşıya baktığımız zaman şimdi sağ tarafımızda adult bölüm, yetişkin misafirimizin kullanabileceği, çocukların giremediği bölüm var. Bu alanda engelli misafirimiz için de özel bir platform, aynı zamanda onların denize girmesini kolaylaştıran aparatlar var. Sahile kadar çok güzel bir ahşap platformdan giriyorsunuz. Öndeki pavilyonlar ekstra ücretli ama ekstra hizmetler içermekte. Ancak yatak minderler ve bu gördüğünüz Bali tarzı hoş şemsiyeli şezlongların şemsiyenin tamamı misafirin kullanımına açık. Bunun dışında biraz daha ilerlediğimizde sol tarafımızda yine dekoratif çadır, biraz daha gölge oluşturulmuş yatak minderler var. Bunlar da yine konsepte dahil, tüm misafirlerin kullanımına açık. Hatta bazen akşam saatlerinde bile burada uyuyup kalan misafirler olabiliyor. Çok keyifli bir alan. Ve sahile doğru devam ettiğimizde denizi göstereceğim tabii ki size. Güzel büyük bir iskele dikkatimizi çekiyor. Orada bir bar var. Bakın burada Neyzen Beach Bar'dan sadece 20-30 metre ilerledik. Yaklaşık bir 20-30 metre, 40 metre sonra da İskele Bar'da arkadaşlarımız aynı konsepte alkollü alkolsüz içecek sunumu yapıyorlar. Orada göstereceğim size. Bence gerçekten çok kaliteli bir sahil atmosferi olmuş. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani hem çiçeklerle, ağaçlarla, palmiyelerle donatılmış, hem renkler güzel seçilmiş ve farklı konseptlerde yatak minderlerinin olması, şezlongların olması bence gayet güzel olmuş. Bu arada Neyzen Beach Bar'a yakın olması da ayrı bir ayrıcalık. Yani biraz böyle sahilden uzaklaşalım, orada biraz sohbet edelim derseniz Neyzen'i kullanabilirsiniz. Şu güzellikleri bir daha göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Akşam saatlerinde çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Gündüz ayrı, akşam ayrı görüntülemeye çalışacağım sizler için. Şimdi iskeleye yaklaştık. Buraya yaklaştığımız zaman da yine çok güzel keyif noktalarını görüyorum. Akşamları bu hasır dekorlar içerisinde ışıklar var. Bunlar da yandığında özellikle gün batımından sonra bunun ne kadar keyifli olacağını bir daha atlatmak istiyorum. Pierre Bar'a çıkacağız. Bu iskelenin adı Pierre ve ortasındaki barın ismi de Pierre Bar. Ve şöyle, aslında buraya kadar gelmişken isterseniz efendim Concord Deluxe Resort'ta denizin yapısını size göstermek için buraya kadar geldik. Tamamen kum, kaya yok, taş yok, dalga yok. Tabii öğleden sonra biraz dalgalanabilir ama şu anda saat 11 civarı ve denizin durumu bu şekilde. Birden derinleşmiyor. Yürüyerek girebilirsiniz. Akvaryum gibi tertemiz bir deniz. İbrahim biraz daha giderse suya girmiş olacak. İbrahim tatil başlamadı bizim için abi. Çok fazla gitme. Zannediyorum misafirlerimize bilgi amacıyla bu görüntüler yeterli olacaktır. Tekrar söylemek istiyorum. Lara bölgesinin denizi Antalya'nın en güzel sahillerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Buraya geldiğiniz zaman denizden büyük keyif alacağınızı söyleyebilirim. İsterseniz İskele'den denize girebilirsiniz. Ben şimdi İskele'ye doğru gideceğim ve orada da sunumuma devam edeceğim. İbrahim birkaç tane daha görüntüyü ekleyelim. Sonra İskele'ye devam edelim. Ve şu anda Concord Deluxe Resort'un Pierre isimli iskelesine geldik. Sahil görüntülerinden sonra bu şık iskeleden biraz bahsetmek istiyorum size. Beyazlar içerisinde bir platformdan yürüyerek masaların ve şezlongların olduğu bölüme geldik. Tabii misafirler güneşleniyor şu anda. Direkt o tarafa dönemeyeceğim ama olabildiği kadar çok görüntü eklemeye çalışacağım. Öncelikle buradaki bardan bahsetmek istiyorum. Sabah 9'dan gece 23'e kadar açık. Yani sabah kahvaltıdan sonra yürüyüşünüzü yaparken buraya gelip çok da güzel masalarda, hatta şu tarafa önce bir geçelim İbrahim, gel abi. Sabah kahvenizi burada içebilirsiniz. Bence çok keyifli. Tabii bunun dışında gece saat 23'e kadar açık olduğu için barda yine konsept halinde birçok alkollü şey. Hatta bu bölümde çok detay anlatmak istiyorum. Çünkü Concord Deluxe Resort'un barlarında Beach Bar'a dahi gelmiş olsanız veya İskele Bar'a bile, Pierre'e bile gelmiş olsanız konsepte hiçbir farklılık olmaksızın aynı alkol içecekleri bulabiliyorsunuz. Bourbonlar, Singleton'lar, Scotch'lar, Havana Club'lar, Olmeca'lar, Absolut'ler, bunların işte Smirnoff'lar, her çeşidi, rakıların her çeşidini İskele Bar'da bile bulabiliyorsunuz. Pierre'de bile bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bar konsepti, bar sunumu gerçekten çok farklı bir boyuta taşınmış. Hani işi noktaya koymuşlar diyebiliriz.
Ben kesinlikle Concord Deluxe'un bu konseptle özellikle içecek keyfini sonuna kadar yaşamak isteyen misafirlerimizin tercihi olacağını düşünüyorum. Hangi noktada olursanız olun içecek damak zevkinizi bozmadan, örnek veriyorum pool barda bir şeyler içiyorsunuz. Herhangi bir marka tercihiniz var ama çocuklarla sahile gelmek istediniz ve Pierre'e geldiniz. Onlar denize girerken oradaki damak zevkinizi bozmadan hangi marka alkollü içkiyi isterseniz burada devam edebilirsiniz. Hani orada vardı ama iskelede yok şeklinde bir durum burada söz konusu değil. Gerçekten emeği geçenlerin eline sağlık. Burada bu olayın, konseptin bir farklı boyutta olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ben açıkçası benzerine çok fazla yerler rastlamadım. Eminim siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Zaten durum da bunu gösteriyor. Bu arada bira içmek isterseniz ne oluyor onu da söyleyelim. Gel İbrahim. Hemen bira dolabını açıyorum. Her ne kadar fıçı bira alabiliyor olsanız da bakın Corona, Bud, Beck's, Efes ve Bomonti. Bunun dışında Miller'lar da var tabii. Buradaki barı açtığımızda enerji içecekleri var, kutu kolalar, kutu Sprite'lar vesaire gibi. Bunun dışında soğuk kahveler yine burada ikram ediliyor misafirlere. Bence inanılmaz donanımlı, güzel bir bar konsepti. Tabii ki kokteyller, menüler, bir de buraya yaklaşalım. Yine damak zevkinize göre seçim yapabileceğiniz martini kokteyller, vodka kokteyller, whisky kokteyller, hepsini saymayalım. Gin kokteyller sizleri bekliyor olacak. Artık zannediyorum ben bu konuda tam ifadede bulmuş oldum. Eğer Concord Deluxe Otel'deyseniz burada içecek keyfinize diyecek bir şey kalmayacak. Ben de tatil ekibi olarak Concord Deluxe rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyorum diyeceğim. Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz Mika Bey? Dün akşam tanışmıştık yemek sırasında. Aynen. Bar konusunda zannediyorum konseptin oluşmasında başrolü siz oynadınız. Yiyecek içecek müdür tesisin. Ellerinize sağlık. Tüm konsepti tabii tarafımızdan kuruldu. Tabii ki de yönetimimiz desteğiyle yapıldı bunlar. Muazzam olmuş. Destek olmasa zaten bu ana kadar gelemezdik diye düşünüyorum. Gayet de güzel bir konseptimiz var. Biz barlarımızda hiçbir barımızda makine ürünü olarak kullanmıyoruz. Koladır, buna benzer ürünlerin hiçbirini makine olarak kullanmıyoruz. Hepsini şişe veya da kutuda kullanıyoruz. Sizin bahsettiğiniz gibi çeşit olarak hem viski çeşitleri olsun hem diğer çeşitler olsun. Hepsine de üst segment ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Yani tabiri caizse biz kalitesiz bir ürün kullanmıyoruz. Kalitesiz bir ürün kullanıp da kaliteyi yakalayamayacağımızı düşünüyoruz. Kaliteli ürün kullanıp kaliteyi en üst seviyeye çıkartmaya çalıştık. Evet. Böyle bir tesisin, böyle bir konumda olan bir tesisinde kalitesiz olmaması imkansızdı. Evet. Ben de müsaadenizle bunu teyit etmek istiyorum. Biz de biliyorsunuz onlarca, yüzlerce otel geziyoruz. Çok kaliteli, çok üst seviye oteller var. Concord Deluxe Resort'ta ben ayrıcalıklı oteller listemde misafirlerimize gönül rahatlıkla tavsiye etmemdeki nedenlerden bir tanesi buradaki konsepttir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Akşam yemeğinde tekrar görüşmek üzere diyelim. Biz gündüz turumuzu yapacağız. Akşam restoranda tekrar buluşacağız. Tamamdır. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun. Birbirinden keyifli alanları inanılmaz keyifle geziyorum. Zannediyorum heyecanımı ve otelin sunduğu kaliteli hizmet standartını sizlere yansıtabiliyorum. Pierre'deydik az önce. Oradaki konsepti gördünüz, içerik sunumunu gördünüz, ortamı gördünüz, plajdaki yüksek konforlu sunumları gördünüz. Ve sahil konseptinden sonra tekrar bu botanik parkı andıran bahçeye döndük. Bu bahçe içindeki hizmet noktalarını gezmeye devam ediyoruz ve daha önce görmediğim bir bölümle karşılaştım. Read and Relax Bookworm alanı. Burası tamamen doğayla özdeş bir şekilde ahşap platformdan oluşturulmuş bir dinlenme ve okuma alanı. Yani misafirimiz burada. İbrahim gel kardeşim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kendinizi Olimpos'ta, Adrasan'da ya da Fethiye'de Ölüdeniz'de hissedebilirsiniz. Tamamen ağaçların içindesiniz ve doğal bir platform üzerinde bir kütüphane oluşturulmuş. Burada farklı dillerde, Türkçe ve diğer uluslararası dillerde dergiler ve kitaplar var. Elbette siz kendi kitabınızı veya bilgisayarınızı alıp buraya gelebilirsiniz ve dinlenebilirsiniz. Hem okuyabilir hem relax olabilirsiniz. Ama ben burada size bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Şimdi geldiniz, oturdunuz, kitabınızı açtınız, gayet güzel keyif yapıyorsunuz. İnsanın canı ne ister? Kahve içmek ister değil mi? Çok kolay. Hemen şöyle yapıyorsunuz. Burada hani Neyzen Beach Bar anlatırken bir dijital ekrandan bahsetmiştim ya size. Bakın 27 numaradasınız. Buraya bastığınızda, şimdi basmayalım arkadaşlara yanlış alarm olmasın. Hemen bir garson arkadaşımız geliyor. 3-5 dakika içerisinde siparişinizi alıyor ve buraya servisinizi getiriyor. Bence Concord Deluxe Resort'u ayrıcalıklı kılan ve ince düşünülmüş noktalardan bir tanesi. Burayı da gösterdikten sonra yeni keyif noktalarını keşfetmek üzere turuma devam ediyorum. Haydi buyurun. Concord Deluxe Resort'ta bahçede gezerken beni en çok keyiflendiren yollardan bir tanesi, özellikle sabah yürüyüşlerinde
Bu alanı mutlaka göreceksiniz ve benim şu anki söylediğim şey aklınıza gelecek. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok keyifli, çok güzel bir bahçe. Şimdi kitap okuma alanını da gösterdikten sonra tabii başka keyif noktaları var. Biraz ileride yolun sonunda güzel bir bira noktası var, bira evi var. Tam 35 çeşit farklı bira sunuyorlar. Şimdi orayı göstereceğim size. Hemen yanında da çok güzel yine soğuk meyve smoothie'lerin yapıldığı bir alan var. Ya her köşede farklı bir lezzet ve keyif durağı var aslında. Alakart restoranının dışındaki özel noktalar bunlar. Devam edelim, onları da gösterelim. Daha turumuz bitmedi. Daha Escape Bar'a gideceğiz, Aquapark'a gideceğiz, sinek sunumlarının yapıldığı yere gideceğiz. Turumuz daha devam ediyor. Lütfen rezervasyon için tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Güzel bir oteli, yüksek standarttaki bir oteli gayet keyifli ve heyecanla sunuyorum. Umarım sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Lütfen Concord Deluxe 4 rezervasyonu için tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyerek buyurun turumuza devam edelim. Efendim bu güzel bahçe içerisinde keşfimiz devam ederken birbirinden nitelikli hizmetlerin sunulduğu, birbirinden keyifli alanları keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi biraz sever misafirlerimiz hazırsa onlara çok güzel bir sürprizim var. Biraz sever misafirimizin burada olması için sebep sayılabilecek bir noktadayız. Tam 38 farklı çeşit dünyanın dört bir tarafından farklı lezzetlerde biranın sunulduğu Beer Garden bölümündeyiz. İsterseniz hemen görerek anlatmaya çalışayım size. Size göstererek anlatmaya çalışayım. Öncelikle Beer House'a, Beer Garden'a geldiğiniz zaman çok güzel bir bahçe içerisindeyiz. Yavaş yavaş şöyle İbrahim geri doğru gitsin. Önce finali sona saklayalım. Önce şu oturma alanlarını bir gösterelim. Son derece rahat koltuklar, böyle ne diyelim çardaklar var. Bahçe içerisinde çok keyifli bir alandasınız. Ve şimdi yavaş yavaş yaklaşabiliriz. Şimdi burada sizi gerçekten şaşırtacak bir bölüm olarak önce dolaplara yönleniyorum. Hem şişe bira hem de fıçı bira olarak birçok farklı markadan bahsedeceğim. Buyurun. Hop. Concord Deluxe 4'teyiz. Beer House'tayız. Beer Garden'dayız. Ve burada şöyle baktığımız zaman Leffe'den Beck'e, Amsterdam'dan Duvel'e, Efes'ten Bad'a, Heineken'den Beaumonti'ye. Şöyle hemen bakın bu neymiş? Bir Çin birası galiba bu. Bırakıyorum. Miller'lar, Corona'lar. Saymadığımız ne var? Burada Blue Moon'lar. Geliyorum yukarıda Dora'lar. Bitmedi. Bu tarafı açıyorum. Hoegaarden. Burada alkolsüz bira. Burada Belfast. Aşağıda Tuborg. Burada Carlsberg. Burada Blanc. Bitmedi. Devam edeceğim. İbrahim biraz daha geri gidelim kardeşim. Bu defa da fıçı biralara geleceğiz. Draftlara geleceğiz. Efes, Efes Malt, Beck's, Bad, Erdinger, Guinness. Kesinlikle denemelisiniz. Weissapper, Carlsberg ve Tuborg. Ve bütün bunların yanında atıştırmalık olarak da burada yer fıstığı ve cips seçeneğiniz var. Tabii ki isterseniz farklı çerez ikramları da burada yapılmakta. Ben anlatırken yoruldum. Şimdi biraz sever misafirlerimiz neden girişte böyle bir anons yaptığımı galiba anlamışlardır. Gerçekten çok keyifli bir alan. Bu alkol içecekler ve diğer içecek hizmetleri konusunda aynı zamanda yeme içme konsepti konusunda Concord Deluxe Resort olayı arşa taşımış. Bence öyle. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Artık rezervasyonunuz için bence sebeplerden bir tanesi de burasıydı. Bizler de tatil ekibi olarak Concord Deluxe rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyerek keşfimize, turumuza devam ediyoruz. Daha çok yer var. Efendim Concord Deluxe'de çok güzel bir bahçeye daha getirdim sizi. Zaten bahçe genel olarak çok güzel ama bu hizmet noktaları bence olayı çok daha keyifli hale getiriyor. Şimdi siz bir taraftan etrafı şöyle keşfederken, konuşurken ben de size buradan bahsedeyim. Juice Press and Smoothie Cafe burası. Öğlen saatlerinde açılıyor. Akşama kadar özellikle smoothie'leri çok meşhur. Kesinlikle tavsiye ederim. Hem çay kahve çeşitleri hem soğuk içecekler, alkolsüz olmak kaydıyla çaylar, kahveler her şey burada. Bir taraftan da isterseniz masa oyunları falan da var. İşte okeydi, tavlaydı artık ne isterseniz. Ama buranın şeyi meşhur, smoothie'leri meşhur. Şimdi arkadaşlar rica edeceğiz, bu smoothie içmek isteyeceğiz. Mola vermiş olacağız İbrahim kardeşimle. Burayı da size göstermek istedik. Gerçekten çok keyifli. Yemyeşil çimler üzerinde özel bir alanda soğuk içecekler için. İsterseniz yakından gösterelim meyve dolabıyla beraber. Buyurun. İsmail abi selam, nasılsın? İyi valla. Ne var ne yok abi? İyi, hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Bu arada İsmail Bey'le biz uzun yıllardır tanışıklığımız var. Kendisi sağ olsun bizim buradaki çalışma isteğimizi kırmadı ve bu vlog çalışmamıza destek oldu. Onun sayesinde biz de Concord Deluxe sizlere detaylı bir şekilde sunmuş oluyoruz. Umarım çalışmamızı beğeniyorsunuz. Tekrar teşekkürler İsmail Bey. Her zaman ayağınıza sağlık, elinize sağlık.
Umarım güzel geri dönüşlerini alacağız. İnşallah, Bu inşallah. değerli çalışmalarımızı. İnşallah. Çok Evet. teşekkürler. Her zaman emrinize amadeyiz. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Şimdi smoothie bölümünden hemen şöyle kısa görüntü atalım. Burada taze meyveler var. Tabii smoothie derken biz bu ürünün de yine Concord Deliksidört'ün konsepti gereğince maksimum kaliteli şekilde sunulduğunu ifade adına taze meyvelerin kullanıldığını söyleyelim. Adem kolay gelsin. Evet. Smoothie'lerimiz sipariş verdik. Onlar yapıldıktan sonra görüntüyle sizlerle paylaşacağız. Ve sonra keşfine devam edeceğiz. Tekrar sahile doğru gideceğim. Escape isimli inanılmaz güzel bir barı var. Orayı göstereceğim size. Concord Deliksidört'e geldiğiniz zaman hem gündüz hem akşam saatlerinde Escape'i mutlaka işaretleyin. Yine burada olmanız için bence önemli sebeplerden birisi olacak. Buradan sonra Escape'e devam edeceğiz. Kısa bir mola. Şimdi efendim kısa bir mola verdik ve burada arkadaşlarımız Juice Press and Smoothie Cafe'de bize smoothie'lerimizi hazırladılar. Şefim burada ne vardı? Havuç, yeşil elma, kırmızı elma. Evet. Bunda nar ve Nar, portakal. nar portakal. Evet. Tamam. Diğeri de aynı zaten nar. Yine Bu da greyfurt, greyfurt, nar, portakal. nar portakal. Vitamine ve enerji ihtiyacımız vardı. Gerçekten havalar iyice ısındı. İbrahim kardeşimle çekimlerimizi yaparken artık zorlanmaya başladık yani itiraf edelim. Herkes denizde havuza girerken biz biraz böyle kısa kaçamakları seviyoruz. Hemen smoothie'lerimizi aldık. Kısa bir mola verdikten sonra turumuza devam edeceğiz. Biz sizin yerinizde içiyoruz. Sizler de geldiğiniz zaman bizim yerimizde içerek bizi etiketlersiniz. Şimdiden Concord Deliksidört'te tatil yapacak misafirlerimize afiyet olsun diyelim. Efendim şu anda bulunduğumuz nokta soğuk meyve sunumlarının yapıldığı alan. Ana havuzun hemen yanı başındayız. Ve öğle saat 12 ile akşam 16 arasında burada 16 çeşit soğuk meyve anlık olarak misafirlere ikram ediliyor. Yakından bir daha gösterelim. Portakal, kavun, erik, elma, mevsim meyveleri, kayısı, kiraz veya artık çilek, kivi ne arzu ederseniz soğuk bir şekilde bakın servis yapıyor şu anda. Uzatabilirsin. Çekelim onu lütfen. Çek yakalayalım. Harika. Ellerinize sağlık. Burada genç arkadaşlarımız, yakışıklı arkadaşlarımız servis yapıyorlar. Ana havuzun hemen yanı başındayız. Şimdi buradan da food court alanına geçiyorum. Artık öğle saatleri oldu. Saat 12'den sonra food court alanında akşam saat 16'ya kadar çok güzel sunumlar var. Elbette Concord Deliksidört'te öğleden sonra aperatif için çok farklı noktalar var. İşte Türk alakartında sunumlar yapılıyor, balık alakartında sunumlar yapılıyor, gözleme evi var. Yine ayaküstü fast food tarzı hamburgerler vesaire sunulan noktalar var. Yani öğle saatlerinde ana restoran dışında 7 farklı noktada yiyecek içecek hizmeti var. Şimdi şu anda bulunduğumuz yer tabii food court alanının barı. Kolay gelsin, merhabalar. Bu barın ismini ne olarak söyleyelim? Snack Bar. Peki saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? 9'da açılıyor, 12'de kapanıyor. Sabah 9'da açılıyor, gece 24'te kapanıyor. Ancak Concord Deliksidört'ün bar konseptiyle ilgili burada da altını çizerek, parantez açarak ve kırmızıyla yazarak konsepti göstermek istiyorum size. İbrahim yaklaş kardeşim, bakar mısın şu güzelliğe? Bütün barlarda Gentleman Jack'ler, 18'lik Chivas, Jim Beam ve onun ekstra serisi, Bourbonlar, Singleton'lar, viski çeşitlerinden aklınıza ne geliyorsa. Tabii ki çok ultra premiumlar, Royal Salute'lar veya Blue Label'lar vesaire onlar ekstra. Ancak Chivas'ta 18 yıllara kadar konsepti dahil. Black Label ve Double Black konsepti dahil. Enerji içecekleri konsepti dahil. Burada Smirnoff'ların, Absolut'lerin her çeşidi hemen hemen konsepte dahil. Yukarıda Gordon Gin'ler, Havana'lar yani hatta Havana Club'ın 7 yıllığı bile konsepti dahil. Daha ne olsun? Rakı çeşitlerini zaten hani hepsini saymaya kalksak 15 çeşit rakı var. Ve yine burada Concord Deliksidört'ün konseptiyle ilgili ne kadar ayrıcalıklı olduğunu turumuz sırasında Pierre denilen iskele barda bile aynı konseptin olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Minik misafirler buraya geldiklerinde tabii onlara alkollü sunum yapılmıyor. Belli bir yaşa kadar kaç yaş altıydı? Evet 18'in altında olan çocuklar için alkollü servisi yok. Ama minik misafirler buradan çıkıp alkolsüz kokteyllerini veya meşrubatlarını, meyve sularını alabilirler. Şimdi bu food court alanının etrafına dolaşacağım. Bakın burada masalar var ve hemen şuradan köşeye döndüğümüzde yiyecek içecek sunumlarını görebileceğiz. Buyurun lütfen. Kömür ateşi gördüm ya. Doğru gördüm galiba. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ustam nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Köfte ızgara. Başka neyimiz var ustam? Dana ciğerimiz var efendim. Kelebek var. Tavuk ızgara. Tavuk ızgara, dana ciğer, köfte ızgara, pirinç pilavı, Evet efendim.
Oh, çok güzel görünüyor valla. Börek çeşitleri var. Hamburger ve cheeseburger çeşitleri var. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Salata ile ilgili, turşu ile ilgili bölümden sonra burada ne yapıyor? Waffle yapıyoruz. Çok güzel. Zaten kokular bayağı bir cezbediyor. Şimdi biraz da dondurmadan bahsedelim isterseniz. Concord Deluxe'te aslında dondurma ile ilgili ana restoranda açık dondurma, diğer sunum alanlarında açık ve kapalı dondurmalar sunulabiliyor. Ben merak ettiğinizi biliyorum. Tamam, Algida logosunu gördünüz. Algida marka dondurma var ama içinde ne var değil mi? Bakalım mı? Ben müsaade istedim sizden. Kusura bakmayın. Efendim, Magnumlar, klasik dondurmalar. Hemen bu tarafa geçtiğimizde kornetler, yine Magnum, cookie. Bu arada ben şeyi merak ettim. Az önce gösterdiğimiz bar, alkol çeklerin sunulduğu bar gece 24'e kadardı. Buradaki bölüm 16'ya kadar değil mi? Saat 4'te kapanıyor burası. Tamam, devam ediyorum. Tatlı atıştırmalıklar bu bölümde. Hemen şurada hamur tatlarımız var. Güzel fıstıklı baklavalar, şöbiyetler. Yine hamur tatlıları ve pastalar devam ediyor. Oo, burada şey varmış ya. Baklava şov varmış. Canım çekti. Ve kumda kahve. Kahve seven misafirimiz için aslında Concord Deluxe 4'te farklı noktalarda kahve sunumları vardı. Burada da kumda kahve yapılıyor. Böyle bakır cetvelerde. İbrahim, bir kahve molası verelim mi? Vermeyelim, işimizi bitirelim değil mi? Tamam. Turumuz devam ediyor. Şimdi az önce sinek barı diğer bölümden çekmiştik. Bu adanın etrafında döndüğümüzü düşünün. Salata bölümüne doğru ilerliyoruz. Salatayı açık büfe olarak buradan misafirimiz tabaklarını kendileri yapabiliyorlar. Hala devam ediyor. Burası kumpir bölümü. Genellikle öğle saatlerinde biraz daha böyle hızlı atıştırmalıklardan birisi olarak kumpir bence öne çıkan bir lezzet. Eğer biraz daha yöresel lezzetler tatmak isterseniz... bu arada şunu atlatmak istiyorum. Şu anda ana restoranda açık büfe olarak öğle yemeği sunuluyor. Biz bunun dışındaki alternatiflerden bahsediyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Burada makarna çeşitleri var. Şurada şey var. Elma dilimli kızarmış patates, tavuk roti, biber dolma. Burada balık tava. Çipura yapmışlar. Hepsini tek tek göstermeye gerek var mı? Sebzeler var, sebze buketi var. Balık pilaki var. Burada da pirinç pilavı, patates püresi ve etli sebze güveç. Yani ben ana restorana gitmeden ev yemeği yemek istiyorum, güveç yemek istiyorum derseniz, yani burada şunu söylemek istiyorum. Concord Deluxe Resort'te şeflerimiz güveci orijinal yapıyorlar. Hani burada ev yemekleri konusunda da, lezzet konusunda da ben denemiş birisi olarak konuyu teyit ettiğimi söylemek isterim. Şimdi fast food alanında ve sinek restorandaki sunumlardan sonra eğer isterseniz daha aparatif ve daha hızlı bir şeyler yemek isterseniz o zaman da hemen karşıdaki pizza ve pide bölümüne geçebilirsiniz. Orada bir taş fırın var. Efendim, sinek restoranının dışında bir başka aparatif noktası, biraz daha hızlı bir atıştırmalık ama taş fırında orijinal pizza ve pide almak isterseniz işte o zaman buraya gelmeniz lazım. Odun ateşinde yapılıyor. Bizim Türk damak zevkine uygun pideler var. Hem ıspanaklı, hem peynirli, hem kıymalı. Bunun dışında pizzalar var. Tekrar ediyorum, burada ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Saat 1 ila 16, 13 ila 16 arasında. Saat 12. Öyle mi? Düzeltiyorum. Orada 13 yazıyordu. 12 ila 16 arasında odun ateşinde yapılan bizim hamur işi atıştırmalıklarımız sunulmakta. Turumuza devam ediyoruz. Şimdi Escape'e doğru gidiyoruz artık. Yavaş yavaş Escape'i göreceğiz. Sağ tarafımızda Daphne isimli Türk alakartı var. Sabah burada kahvaltı yapmıştık. Şu anda da öğle saatlerinden itibaren yine kebap çeşitleri burada konsepte dahil olarak sunulmakta. Yani sinek restoranı ilaveten bir de bu alanda sunumlar yapılıyor. Biz yavaş yavaş yürümeye devam ediyoruz. Sinek restoranından sonra odun ateşinde pizza yapılan ve pide yapılan bölümü gösterdik. Escape Bar'a doğru gidiyoruz ama yol üzerinde bir başka bölüm daha karşılaştık. Garden Grill. Burası saat 4 ile 6 arasında akşamüstü, yani sinek restoran kapandıktan sonra böyle küçük bir aperatif noktası ama çok güzel ızgara sucuklar, köfteler veya sandviçler, wraplar burada yapılıyor. Çok da güzel alanda bistro masalar ve oturma alanları var. Burayı da notlarınız arasında eklemenizde fayda var diye düşünüyorum. Bir de şu karşıda bir bölüm daha var. Orası neymiş, oraya da bakalım hemen. Nereye baksak farklı bir hizmet alanına karşılaşıyoruz zaten. O yüzden ben de elimden geldiği kadar çok bilgiyi size aktarmak istiyorum. Bahçe içerisinde böyle gördüğümüz güzel pavilyonlar var. Altında da tatlı kedicikler uyuyorlar. Burası Fit and Wellness bölümü. Daha çok detoks içecekler, detoks meyve suları ve serinletici yiyecekler de
burada bulunuyor. Yani haşlanmış mısır gibi, karpuz gibi, salatalık gibi yine farklı meyve sunumları da burada içecek şeklinde misafirimize sunulmakta. Bu arada bir bölümden daha bahsetmek istiyorum. Yine öğle saatlerinde ücretsiz olarak alakart hizmet alabileceğiniz bir başka yemek alanı Poseidon'a geleceğiz. Burası balık alakartı aslında ama gündüz saatlerinde saat 12 ile 16 arasında deniz mahsulleri ürünlerini ücretsiz ve rezervasyonsuz olarak sunuyor. Yani biz aslında Snack Restoran'da o hani büfeleri gösterdik ama oradan almak durumunda değilsiniz. Buraya gelip çok güzel bir ortamda akşamları ücretli ve rezervasyonlu olan Poseidon balık alakartında hemen şöyle göz atarak ilerlemek istiyorum. Bruschettalar, karides kokteyller, zeytinyağlı enginarla başlayıp ana yemekte Norveç somon ızgara, dil balığı bendili kebap, taze deniz levrek frete ızgara, balaban kebabı, piliç fajita gibi yemekleri veya soğuk baklava, elmalı turta, dondurma kup gibi yine tatlı çeşitlerini sadece örnek olarak verdim. Burada ücretsiz ve rezervasyonsuz olarak alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ya ben İbrahim'e dedim ki, İbrahim videoyu sen tek başına çekmeye devam et, beni burada bırak. Ben biraz şöyle uyuklayayım, dinleneyim. Sonra 1-2 gün sonra gel beni al dedim de kabul etmedi. Concord Deluxe'de turumuz devam ediyor. Gerçekten bahçe içerisinde o kadar keyifli dinlenme anları var ki. Yani bu bahçeyi Antalya'ya havalimanına bu kadar yakın bir alanda hani hayal ettirmeye çalışsak ancak bu kadar olurdu. Her köşesi birbirinden keyifli bir bahçe içerisinde yürüyüşümüz ve turumuz devam ediyor. Şimdi Escape Bar'a gidiyoruz. Bence otelin en keyifli barı orası. Diğer bardaki arkadaşlar gücenmesinler ama birazdan siz de bana katılacaksınız. Buyurun görelim. Bir alanı gösteriyoruz. Burası çok keyifli. Burada bu varmış diyoruz. Yani 20 metre 30 metre yürüyoruz. Çok başka bir alana karşılaşıyoruz. Concord Deluxe'de öğle yemeği için saat 12 ile 16 arasında burada Burger House'u tercih edebilirsiniz. Yine homemade hamburgerler, çok özel hamburgerler burada misafirimiz sunuluyor. Islak hamburgerden cheeseburger'e kadar, vegan burger'e kadar birçok seçenek var. Akşam da saat 19 ile 22 arasında ücretli ve rezervasyonu alakart olarak hizmet veren barbekü restoran işte burası. Birkaç adım atarak terastan manzarasını göstermek istiyoruz. Denize yakın olan restoranlardan birisi. Tekrar diyorum, gündüz saatlerinde hamburger menüler misafirlerimize ücretsiz konsepte dahil olarak sunuluyor. Hemen şöyle birkaç adım çıktık. Ve işte burası muhteşem manzarasıyla akşam saatlerinde beef alakart, et ürünleri alakart, gündüz saatlerinde de çok güzel hamburger menüleri sipariş verebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine buradan isterseniz meyvelerinizi, tatlılarınızı seçebiliyorsunuz. Her ne kadar sahilde de az önce gösterdiğim Neyzen Bar'da da soğuk meyve sunumu olsa da burada da yemek adına öğle saatlerinde ana restorana gitmeden bir bölümü daha keyifle değerlendirebileceğinizi söylemek istiyorum. Hemen barbekü restoranının karşısında da biz Escape'e geliyoruz diye yola çıktık ama işte her noktada farklı hizmet noktalarını görmek de iyi oluyor. Az daha gözden kaçırıyordum. Burası Mini Club. Özellikle 4-12 yaş çocukların güvenle zaman geçirebilecekleri ağaçların içinde çok keyifli bir alan. Tabii buradanki çektiğimiz görüntülere aslında bu hemen benim arkamdaki havuzu da eklemek istiyorum. Şu anda öğle saatleri olduğu için çok detaylıca içeri girip gezmeyeceğiz ama buradaki görüntüler bize aslında çok şey anlatıyor olacak. Bakın burada üstü gölge bir havuz alanı var. Daha doğrusu üstü kapatılmış, güneşten korunmuş bir havuz alanı var. Karşıda çocuklar için çok güzel taze meyve sularının hazırlandığı bir bar var. Meyve suyu bar diyelim. Yine smoothie tarzı meyve karışımlarının, meyveli sütlerin veya çikolatalı sütlerin çocuklara sunulduğu bir alan. Ve çocuklar için çok güzel bir oyun parkı oluşturulmuş. Bu alanı da göstermek istedim. Özellikle Mini Club aktiviteleri içerisinde 4-12 yaş çocuklar burada hizmet alabiliyorlar. Şimdi artık Escape'e gidebiliriz. Buyurun. Şimdi Concord Deluxe turumuzun en keyifli noktalarından bir tanesine aynı zamanda final bölümüne geldik. Biz sabah saatlerinde bahçede başladığımız ana restoran kahvaltısı ve Daphne'deki serpme kahvaltıya devam ettiğimiz turumuzda sahil alanları, havuzlar, genel sunum alanları ve birçok hizmet noktasını gösterdikten sonra bu outlet bölümü dış bahçe alanındaki son noktayı Escape'de yapmak istedik. Çünkü burası bence otelin en keyifli barının bulunduğu nokta. Akşam saatlerinde saat 8.30'dan sonra 20.30'dan sonra canlı müzik de burada yapılıyor. Gündüz saatlerinde saat 9'dan 23.30'a kadar çok güzel kokteyller sunuluyor. Şimdi yine muhteşem bir deniz manzarası bizi bekliyor. Şu anda yavaş yavaş sizlere eşlik edecek bu manzaranın
aslında burada sunulan konseptle birbirini tamamladığını söylemek istiyorum. Yine Concord Deluxe'ün muazzam bar konsepti burada sizleri karşılıyor. Gördüğünüz tüm alkol içecekler konsepte dahil. Özellikle akşam saatlerinde buranın ambiyansını size hayal ettirmeyeceğiz, göstereceğiz. Çünkü akşam saatlerinde çektiğimiz görüntüyü hemen burada ara görüntü olarak sizlere sunuyoruz. Tekrar ben bara dönmek istiyorum. İbrahim, bana yardımcı olursan göstermek isteyeceğim. Burada tek tek marka saymak aslında videoyu 2 kat süreye falan çıkarmak anlamına gelir. Ama kısaca bir daha atlatmak istiyorum. 18 yıllık Chivas'tan Ballantines 12 yıllığa kadar ya da şöyle baktığımızda Japon viskisi Tenjaku'dan Jim Beam Black'e kadar, biraz daha ilerlediğimizde Gentleman Jack serisinden hani aşağı indiğimizde Bacardi'leri Havana Club'a, Havana Club'ın 7 yıllığına kadar, Olmeca serisi, bu tarafa döndüğümüzde Grey Ghost Vodka'ya kadar, Finlandiya Vodka'ya kadar, bunların hepsi konsepte dahil. Zannederim ifade etmiş oldum. Rakıları zaten tüm barlarda hatırlatıyorum. Şimdi ben aslında Concord Deluxe 4'te bütün barlarda bu sunumu tekrar söyledim. Bunun bir sebebi vardı. Gerçekten birçok sunum esnasında özellikle bu seviyedeki barları özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü sonuçta tatile geliyorsunuz ve ödediğiniz ücret karşılığında damak tadınıza uygun alkollü içecekleri, premium alkollü içecekleri almak istiyorsunuz. Çaylar, kahveler, alkolsüz içecekler, smoothie'ler, detokslar zaten bir şekilde sunulabiliyor. Ama hem farklı lezzetler deneyimlemek adına hem de damak zevkinizi bozmadan kendi standartınızdaki alkolleri içebilmek adına bence Concord Deluxe 4 bu işi artık son noktasına götürmüş. Benim en çok hoşuma giden, bütün barlarda aynı konsepti verebiliyor. Yani iskele bara gittiğinizde o yok bu yok gibi bir cümle kullanmıyorlar. Ya da pool bara gittiğinizde işte o içeceğimiz yok. Örnek veriyorum, 18'lik Chivas yok, biz sizi lobby bara gönderelim demiyorlar. Ben burada son bar olarak anlatıyorum şu anda. Şu anda bulunduğumuz Escape barı ve zannediyorum gerekli mesajı da vermiş oldum. Elbette özel kokteyller, özel negronilerle, alkol aromalarıyla yapılmış özel kokteylleri de misafirlerimize sunabiliyorlar. Artık biz Concord Deluxe 4'te outletlerde yaptığımız turumuzu sonuçlandırdık. Burada İbrahim kardeşimle bir soluklanacağız. Tekrar ana binaya döneceğiz. Resepsiyon, lobi alanını göstereceğiz. Bir oda örneği göstereceğiz size ve ondan sonra ayrılacağız. Tabii ki dönüş yolundaki Aqua Park'ı da videomuza ekledikten sonra. Şimdi müsaadenizle bir kez daha soluklanmak istiyoruz. Burada bir mojito içmek istiyoruz. Sizin yerinize, ondan sonra da sizin yerine denize gireceğiz demek isterdik ama öyle bir zamanımız yok. Bugün dönüş günümüz. Ama şu manzarayla Escape Bar'daki görüntüleri sonlandırmak istiyorum. Efendim Concord Deluxe'te turumuzu sonlandırırken yavaş yavaş odaya doğru giderken bir bölüm daha gördüm. Burası nargile bahçesi, nargile kafe. Tabii ki burası ekstra ama gördüğüm kadarıyla donanımlı bir nargile sunumu yapıyorlar. Eğer nargile merak olan misafirimiz varsa burada ekstra ücret karşılığı güzel bir nargile bahçesinde keyif ortamı bulacaklardır diyorum ve tekrar ana binaya doğru yönleniyorum. Aqua Park'ı unutmamak üzere, giderken Aqua Park'a uğramak üzere turumuza devam ediyoruz. Burası da Concord Deluxe 4'ün şov sahnesi. Özellikle akşam saatlerinde yemekten sonra burada her gün değişen konseptlerde işte dans şovlar veya özel gösteriler yapılıyor. Tabii ki sonrasında özellikle Escape Bar'da canlı müzik veya DJ performansı eşliğinde yine eğlence devam ediyor. Her ne kadar Concord Deluxe 4'ün ambiyans anlamda daha soft bir tesis olacağını, buraya geldiğiniz zaman daha sakin bir ambiyansla karşılaşacağınızı söylesek de özellikle ana havuzda sportif aktiviteler, su topu maçları veya sabah jimnastiği gibi birçok aktivite var. Akşam saatlerinde yemekten sonra burada güzel şovlar sizlerin tatiline eşlik edecek. Ve Concord Deluxe 4'te oda turumuza başlamadan önce Aqua Park ile ilgili görüntüleri vermek istiyorum. Burada 4 kaydıraklı bir bölüm var. Aslında tam bir Aqua Park demek belki doğru olmayabilir. Çünkü İbrahim yaklaşır mısın biraz? 2 tane orta büyüklükte, 2 tane biraz daha uzun olan kaydıraklar bunlar. Kaydıraklı havuz demek zannediyorum daha doğru olacak. Ancak buraya gelen misafirlerin özellikle 4 ila 12 yaşa kadar olan çocukların bence yeterli bulacakları bir Aqua Park olacağını düşünüyorum. Ve görüntüleri sizlere sunarak bilginiz dahilinde değerlendirmenizi rica ediyorum. Buradan da yavaş yavaş artık odayı görmeye gidebiliriz. Efendim Concord Deluxe 4'e ilk geldiğiniz zaman karşılaşacağınız bölüm burası. Otele giriş yaparken arkadaşlarınız valizlerinizi alıyorlar. Sizler odanızın hazırlanmasını beklerken saate ve zamana göre dilerseniz erken saatlerde kahvaltıya geçebilirsiniz. Ya da odanız hazırsa yine geldiğiniz saate göre direkt odanıza çıkabilirsiniz. Ama buradaki ikramlar bölümünde ben göstermek istiyorum. Yine hem detoks içecekler hem serinletici içecekler hem de şampanyalar burada misafirlerimize sunuluyor.
Eğer isterseniz hemen şurada çok güzel bir patisserie bölümü var. Çok güzel tatlılar, pastalar var. Bloğun arka tarafında. Orayı göstermek istiyorum size. Oradan devam edelim. Sonra odaları gezmeye çıkacağız. Efendim şu anda geldiğimiz yer Concord Deluxe Resort'ta resepsiyon hemen arkasında bulunan ve çok güzel çikolata kokularının yayıldığı patisserie bölümü. Merhabalar, kolay gelsin. Şimdi bu alan sabah saat 9'da açılıyor. Akşam saat 23'e kadar misafirlerimize tatlı atıştırmalıklar sunuyor. Eğer kan şekerin düştüyse biraz da böyle havuzdan, denizden, ya sıcaktan uzaklaşalım, klimalı bir yerde, böyle güzel dekorlu bir yerde oturalım derseniz buraya gelebilirsiniz. Neler var? Şöyle baktığımızda öncelikle soğuk sandviçler, hemen yanında poğaçalar, simitler ve daha sonra da cheesecake'ler, yaş pastalar, dilim ve adet pastalar, ekler var, çikolatalı pudingler, baklavaya kadar, Antep fıstıklı sarmaya kadar her şey var. Yani burası tatlı atıştırmalıkları sipariş edeceğiniz resepsiyonun arkasındaki bölüm olarak sunulabilir. Şimdi bir de tabii buradaki tatlımızı aldıktan sonra çayımızı kahvemizi içmek isteyeceğiz. O zaman da masanıza oturduğunuzda arkadaşlar gelip zaten siparişlerinizi alıyorlar. Hemen karşıda bir kafe corner var. Orayı da gösterelim size. Ve çok güzel kahve kokularının yayıldığı bölümde işte burası. Segafredo marka, İtalyan marka kahvelerin istediğiniz şekilde espresso, americano, latte artık nasıl derseniz hazırlanarak sizlere sunuluyor. Patisserie bölümünde alacağınız tatlı atıştırmalıklara yanına kahvenizi ya da arzu ederseniz çayınızı da buradan sipariş edebilirsiniz. Artık bu noktadan sonra bir oda keşfi yapma zamanı geldi. Resepsiyon alanını genellikle özetlemiş olduk size. Oda keşfinden sonra artık akşam yemeğini bekleyeceğiz ve yemek sunumu için ana restoranın açılmasını bekleyeceğiz. Şöyle bir giriş bölümünde gösterelim isterseniz tekrar. Efendim oda keşfinden bahsettim. Odaya bir türlü gidemedik. Son dakika aklıma lobi bar geldi. Şimdi lobi giriş alanı, karşılama alanı, patisserie ve kahve alımı noktasını gösterdik. Coffee corner'ı gösterdik. Ama lobi bardan bahsetmedik. Tabii ki Concord Deluxe Resort'ta çok da şık bir lobi alanı var. Dinlenme amacıyla hem burayı hem teras kısmı kullanabilirsiniz. Klimalı, serin bir alan. Ve tabii ki lobi bar da var. Şimdi biz oteli keşfetmeye dış alandan başladığımız için lobi barı en sona göstermiş olduk. Odadan bir önce lobi bar konsepti aynen otelin genel sunumu yaparken iskele barda, pool barda, sinek barda veya escape barda olan konseptin birebir aynısı burada da var. Birçok defa göstermiş oldum, bir daha gösteriyorum. Çünkü otelin bu anlamdaki sunumu çok üst seviyede. Tek tek bir daha saymaya gerek yok. Ama gördüğünüz gibi burada içeriklerin tamamı konsepte dahil olarak sunulmakta diyelim. Ve artık odaları görme zamanı geldi. Bu arada bu bar gece saat 24'e kadar açık. Çünkü 24 saat açık olan bar havuzun yanında. Yaz aylarında burası çok sakin oluyor. Pek kimse olmuyor. Herkes dış alanları tercih ediyor. Dolayısıyla dış alandaki barı 24 saat açık tutuyorlar. Misafirler orada akşam saatlerinde hoş sohbetler eşliğinde yine aynı konseptli içeriklerini alabiliyorlar. Burası saat 24'te kapanıyor. Artık oda turu yapma zamanı geldi. Hadi buyurun. Ve şimdi de Concord Deluxe Resort'un bu şık ve konfor alanlarından bir tanesini örnek olarak göstermek istiyorum. Öncelikle şunu hemen söylemem gerekiyor ki eğer Concord Deluxe Resort'ta bir konaklama yapacaksanız odanıza girdiğiniz anda rahatlığı ve ferahlığı aynı zamanda odanın kaliteli dekorunu hemen hissedeceksiniz. İçeri girer girmez tamamen çok kaliteli parkeyle kaplı bir zemin. Sol tarafımızda uzun uzadıya bir televizyon sehpası ünitesi diyebiliriz ve hemen televizyon arkasında çok özel tablolar, cam üzerine yağlı boya süslemelerle yapılmış bir renkli tablo odanın enerjisini de yükseltecek şekilde eşlik ediyor. Odanın kapasitesi aslında duruma göre, sizin talebinize göre bu şekilde bir büyük yatak, French bed dediğimiz bir tane tek yatakla beraber 2+1 dediğimiz konaklamaya uygun diyebiliriz. 36 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor size. Ama yine sizin talebinize göre isterseniz sadece 2 ayrı yatak veya sadece bir yatakta odanın seçenekleri arasında olacaktır. Yine hem yataktaki baza kullanımı, yatak kullanımı son derece kaliteli ve uyku konforunu artıracak durumda olduğunu söyleyebilirim. Şık ve sade. Şehir otelciliği ile tatil otelciliğinin bence tam güzel bir armonisi olmuş burası. Gözünüzü rahatsız eden hiçbir şey yok. Şimdi burada tabii oda konseptine dahil olarak özel ikramlar da var. İlk dikkatimi çeken elbette çaylar, su vesaire var ama Nespresso kapsülleri konsepte dahil olarak misafir sunuluyor. Tabii bir de minibara göz atmak lazım. Şöyle yapalım. Hemen minibarı açıyorum. Çok güzel. Soft içecekler, bira, yukarıda Nestle gofret, çubuk kraker, cips var. Burada meyve suyu var. Limonata, su ve soda. Buradan ne kullanıyorsanız ertesi gün yerine yenisi konuluyor. Benim her şey hoşuma giden ne oldu biliyor musunuz?
minibarın kapağı dolabın kapağıyla beraber açılıyor. Çünkü ben her seferinde biliyorsunuz kapağı ayrı açıyorsunuz. Dolabın kapağını ayrı açamıyorsunuz bazen. Benim hoşuma gitti. Şimdi burada bir şeyden daha bahsedeceğim manzaraya geçmeden önce. Bütün odaların dolapları son derece kaliteli. Böyle açtığınız zaman da geniş bir kullanım alanı sağlıyor size. Elbiselerini asabilirsiniz. Terlikleriniz burada. Kasa mevcut. Ve şöyle geldiğimiz zaman çok önemli bir ayrıntıdan bahsedeceğim size. Burada bornozlar ve ütü var. Yani söylemek istediğim şu. Concord Deluxe Resort'te odalarınızda ütü standart hizmet olarak sunulmakta. Şimdi banyoya geçiyorum. İşte burası da Concord Deluxe Resort'un banyosu. Banyoya girer girmez de kullanılan malzeme kalitesinin öncelikle göze çarptığını söylemek istiyorum. Bakın yerlerdeki mermer desenli seramikler son derece şık. Siyah seramiklere yine beyaz seramikler eşlik ediyor. Ve bu şekilde çok şık bir duş konseptiyle sizleri bekleyen bir banyo. Yine Concord için özel üretilmiş buklet malzemeleri var. Kullanan birisi olarak söylüyorum. Son derece hani saçınıza, cildinize alerji yapmayacak kaliteli ürünler. Makyaj aynası, saç kurutma makinesi ve klozet bölümünde kısaca şöyle gösterdikten sonra buradan tekrar ayrılıyoruz. Banyo lavabosu ve ayna durumunda şöyle gösterdikten sonra şimdi manzarayı görmek üzere şöyle çevirdiğimizde karşıya doğru ilerliyorum. Şimdi odalarda deniz manzara veya kara manzara olarak seçim yapma şansınız, alternatifiniz var. Ve rezervasyon aşamasında tabii ki farklı fiyatlarla bunu seçebiliyorsunuz. Balkona çıktığınız zaman genel olarak deniz manzarası tabii binanın yapısı itibariyle açıları farklı olmakla beraber çok güzel bir bahçe, havuz ve denizi görecek şekilde misafirlerimizi bekliyor. Eğer binanın diğer tarafında olsaydınız yine bu şekilde bahçe, aquapark ve deniz manzarası olacaktı. Balkonda 2 tane sandalye bir de sehpa var. Yani balkon keyfi yapmak istediğinizde muhteşem bir manzara eşliğinde ben şunu da söylemek istiyorum. Eğer hava daha net olsaydı karşıda Toros Dağları'nı da görüyor olacaktık bu arada. Hani kemerin üst tarafı çok rahatlıkla buradan görülebiliyor. Bir de dışarıdan içeriye odaya bir daha göz atalım. Tercihiniz dahilinde yatak menüsü, yastık menüsünü de buradaki housekeeping arkadaşlardan talep edebilirsiniz. Evet, Concord Deluxe Resort'te odayla ilgili zannediyorum gereken bilgileri verebilmiş oldum. Oda kapasitesini anlatmış oldum size. Ve böylelikle genel turumuzu da sonlandırmış olduk. Ben farklı oda kategorini gezdirmek isterdim size ama otelin doluluğundan dolayı örnek olarak bir tane gösterdim. Ve diğer odaların da farklı kategorideki aile odaları, suitler vesaire gibi odaların da aynı dekorasyonda sadece büyüklük olarak farklı olduğunu söyleyerek turumuzu sonlandıralım. Bundan sonra akşam yemeğini bekleyeceğiz. Yemekteki sunumları göstererek Concord Deluxe Resort videomuzu tamamlamış olacağız. Ve akşamı beklemek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ve efendim Concord Deluxe Resort'te akşam olduğunda çok keyifli bir büfe sizi bekliyor olacak. Ve ben de bu büfeden size görüntüler sunmak istiyorum. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğini bu gördüğümüz çok şık restoranda, çok düzenli, çok keyifli restoranda alabilirsiniz. Tabii restoranda her gün akşam farklı tema menüleri hazırlanıyor. Mesela bugün Hint mutfağından güzel lezzetler var. Elbette Türk mutfağının yine güzel lezzetleri olacak ama çeşitlendirmek anlamında günlere bağlı olarak farklı tema menüleri sunulmakta. Öncelikle ben Concord Deluxe Resort'te ana restorana geldiğinizde çok şık bir sunumun, çok nizami ve iştah açıcı, çok ferah bir büfenin, titizlikle hazırlanan bir büfenin sizi beklediğini söylemek istiyorum. Sağ tarafındaki büfede soğuk başlangıçlar ve zeytinyağlılar var, mezeler var. Bunlar içinde de yine şu anda bugün itibariyle Hint mutfağının özel menülerini, lezzetlerini bulabilirsiniz. Şimdi şöyle en başa doğru gelelim İbrahim kardeşim. Her zaman yaptığımız gibi şuradan başlayalım. Peynir çeşitleriyle başlıyor. Yavaş yavaş zeytinyağlılarla, zeytinyağlı lahana, zeytinyağlı mısır, zeytinyağlı bal kabağı, zeytinyağlı havuç diye devam ediyor. Biraz daha ilerlediğimizde mezeler başlıyor. Bu sefer yoğurtlu avokadodan karides salatasına kadar veya baktığımızda kerevit haşlamadan meyve salatasına kadar birçok seçenek var. Burada tabii ana restorandan sonra, ana büfe sunumundan sonra akabinde alakartlarla ilgili ben size bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü tesisin çok özel alakart sunumları var. Ama açık büfeyi bitirelim, sonrasında devam edelim. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Ben her zaman kömür ve dumanın olduğu yeri finale bırakırım. Çünkü bizim misafirlerimiz genellikle kebabı seviyor olurlar. Bu akşam da menüde ne var? Hint kebabı. Bu akşam Hint kebabı varmış. Peki biz soralım, Hint kebabının özelliği nedir? Biraz böyle simit kebabına benziyor bu ama. Dana mı kuzu mu? Dana. Peki Hint kebabı olmasının özelliği neyden geliyor? Biraz daha baharatlı olmasına Biraz daha baharatlı. Peki şu anda gözlemlediğimiz köfteler burada. Yanında sosu var. Sosun özelliği nedir? biraz
Acılı ve baharatlı bir sos. Tamam. Bu bölümde bu şekilde bir kömür ateşinde Hint usulü kebap tadabilirsiniz. Hemen yanında tavuk şiş var. Burada patates kızartmaları, burada somon ızgara, pirinç pilavı ve biraz daha bizim yöresel lezzetlerimizden dana kapama burada hazırlanmış tepside. Bu arada restorana girdiğimizde sol tarafta hemen köşede, bu köşeyi pas geçmeyin diye söylüyorum, bir pide fırını var ve yine günlük olarak değişmek üzere bazen lahmacun, bazen kıymalı pideler, peynirli pideler burada misafire sunuluyor. Ben tekrar etmek istiyorum, çok şık bir büfe, çok titizlikle hazırlanmış ve çok kaliteli görünümlü bir restorandayız şu anda. Bu bölümü geçtikten sonra şimdi akşam hani biraz Hint usulü dedik ya, bakalım farklı neler var onlardan bahsedeceğiz. Şurada değişik bir sunum yapılıyor. Ben de buraya yaklaştım. Kolay gelsin. Nasılsınız? Masala dosa. Şimdi masala dosanın ne olduğunu soracağım ben. Size de bilgi olarak aktaracağım. Ama az önce başladığımızdan beri gösterdiğim tüm menülerde böyle bir sunum var. Kare kodu okuttuğunuz zaman aldığınız her menüde 100 gramında ne kadar kalori var, ne kadar karbonhidrat var, ne kadar yağ var veya protein var görebiliyorsunuz. Yani eğer bir diyet programı uyguluyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi geldik masala dosaya. Bir dakika. İsim neydi ustam? Veysi. Veysi. Veysi, masala dosa nedir? Bize bir anlatır mısın? Masala dosa şöyle, Hint mutfağına özgü bir yemek aslında. Bir sokak lezzeti diyebiliriz buna. Sokak lezzeti. Evet. Ekmeğimiz nohut unundan yapılıyor. Nohut ununun yanında çeşitli soslarla birlikte haşlanmış ürünlerimizi servis ediyoruz bu şekilde ekmek arasına. Sosları sürüyoruz. Tercihen haşlanmış ürünlerden içerisine koyup o şekilde servis ediyoruz. Tamam, burada misafir seçebiliyor. Anladığım kadarıyla esas işin özelliği de buradaki soslarda bitiyor. Soslar ve ekmeğinde aslında. Soslar ve ekmeğinde. Ekmek de mi Hint usulü bir ekmek? Hint usulü nohut unundan yapılan bir ekmek. Tamam, bana kalsa direkt lavaş derdim ama nohutun olduğunu bilmiyordum. Aydınlattığın için teşekkür ederim. Peki bu akşam Hint usulü dediğimizde başka hangi bölümde neler var? Karşıda da bir şeyler var. Burada ne var? Kuzu pirzola var ya. Bu bizim usul abi. Türk usulü değil bu. Kolay gelsin. Şimdi az önce ızgara bölümünde Hint usulü köfteden bahsetmiştik. Biraz baharatlı bir köfte sunum vardı orada. Ama tabii ya arkadaş, ben akşam geldim. Mezemi aldım, peynirimi, salatamı aldım. Rakımı da söyledim. Yanında da güzel bir pirzola istiyorum derseniz tabii günlük değişiyor yine. Kolay gelsin abi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Size nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Pirzolamızı buradan alabilirsiniz. Bu arada şu anda pirzola sunum var ama sizi servis yaparken çekebilir miyiz dilerken? Günlere göre burada farklı menüler olabiliyor. Yani her gün pirzola anlamında lütfen algılamayın. Büfedeki bütün ana yemekler günlük olarak değişebilir. Bunu lütfen unutmayalım. Bunun dışında başka ne gösterebilirim bilmiyorum ama bir de şu tarafa doğru ilerlemek istiyorum, sıcak yemeklere doğru. Kolay gelsin. Misafirlerimiz efendim? Vejetaryen corner. Bu arada Ümit Şefim merhaba. Evet, buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin abi? Harika, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizi yakaladım, bırakmam. Bir dakika, Evet. bir saniye. Hemen soru cevap yapacağız Ümit Şefimle. Şunu ben müsaadenizle şöyle Tabii, sizi ne lord demek. ilan ediyorum. Şöyle takalım, bir dakika, özür dilerim. Ümit Şefim, burası diyet büfe. Evet, vejeteryan köşemiz burası. Bunu anladım ama benim soracağım başka bir şey var. Evet. Glutensiz beslenen, vegan beslenen, vejetaryen beslenen misafirlerimize nasıl bir hizmet verebiliyoruz? Burada zaten vegan köşemiz var. Etli corner köşemiz var. Vegan köşemiz olmak üzere 3 tane ayrı ayrı büfemiz var. İbrahim yaklaş abim. Evet, burada etli corner büfemiz var. Aha. Haşlanmış sebzeler, haşlanmış Şöyle gösterelim. balık ve tavuk olmak üzere. Buraları günlük değişiyor. Günlük değişiyor. Günlük menüye menüler. göre değişiyor. Buraları bu şekilde. O taraftan Atarazlar çeker yapıyoruz ve sık değiştiriyoruz buradaki ürünleri. Karşıda Buradaki- vegan corner var. Efendim? Karşıda vegan corner Burası var. da vegan köşemiz efendim. Ben çok sözünüzü kestim, kusura bakmayın. buyurun. Burayı anlatıyordunuz galiba. Evet, yok önemli değil. Buradaki ürünlerimizin hepsi vegan ürünler. Glutensiz ve vegan. Kesinlikle Çok şık sunumlar. etli corner diye karıştırmıyoruz. Glutensiz ürünler koyuyoruz çünkü gelen misafirlerimiz bazen şaşırabiliyor. Şaşırdığında problem yaşamaması için burayı o şekilde hafif tutuyoruz. Çok şık ama hazırlığınız çok gerçekten şık. Bakın vegan corner bölümünde de gerçekten çok hem çeşit de var. Yani hani Evet. böyle sadece olmuş olması için değil de misafirlerimizin damak zevkine göre Evet. seçim yapabilecekleri menüler hazırlanmış. Her ne kadar burada birçok menüyü görebiliyor olsanız da Hint usulü baharatlı karışık sebze, Evet. şakşuka, burada ıspanak var, ıspanak sote var. Evet. Her ne kadar burada vegan, vejetaryen bölümde ya da glutensiz bölümde birçok seçenek olsa da
zannediyorum ki şefim özel bir istekleri olursa da önceden haber vermek kaydıyla. Kesinlikle guest relation misafir ilişkilerine bilgi verdikleri sürece biz ne gerekiyorsa hem burada hazırlıyoruz önceden. Mizanpilavımızı hazır ediyoruz. Harika. Alakarta, restoranta gitmesi fark etmiyor. Alakarta bile gitse biz buradan önceden hazırlığımızı yapıyoruz. Misafir oraya geldiği zaman misafirimiz orada en iyi şekilde hassas olduğu şeye göre hizmetimizi yapıyoruz. Peki bir de bizim Türk mutfağımızın lezzetlerinden galiba burada sunumlar var. Şimdi şöyle, Türk mutfağı bugün yok. Öyle Sadece şöyle, bugün bir international gibi düşünelim. Neden? Çünkü misafir portföyü genelde international olduğu için Evet, karışık. Hint ağırlıklı yapıyoruz. Ama hani az önce bahsettiğimiz dana kapama herkesin yiyebileceği bir şey de olması Pirzola da lazım. öyle. Çünkü buradaki kullandığımız baharatları herkes tercih etmeyebiliyor. Evet. Yani Ama- ilk girdiğinde. Ama Ümit Şefim çok özür dilerim. Ya Evet. çok araya giriyorum kusura bakmayın. Hani videomuzun çok açıklayıcı olması niyetiyle bazen yanlış anlamışlar olabilir. Hani Hint usulü dedik ya, ya bu günlere göre değişiyor. Her gün böyle şimdi bu Hint usulü değil, hep de Hint yemekleri varmış gibi öyle bir şey yok. Yani Hayır kesinlikle. Bugün Perşembe, bugün Tamam. Hint gecesi. Hint yemekleri bazen balık ağırlıklı. günü oluyor mesela deniz mahsulleri Evet ağırlıklı. yarın İtalyan ağırlıklı yemeklerimiz oluyor. Ama yine de Türk mutfağının lezzetleri Tabii, eksiksiz tabii. oluyor. Yani yine de mutlaka- gösterelim şöyle bakalım. Mutlaka hepsinden oluyor. Anasonlu levrek mesela ben olsam Anason, yıldız anasonu kullanıyoruz mesela burada. Yani orijinal şeyleri kullanıyoruz. Baharatları kullanıyoruz. anasonlu levrek her zaman karşımıza çıkan öyle bir şey değil. Bunu mutlaka denemek isteriz. Burada tavuk sote var ama içinde zannediyorum kiviyle avokadoyla falan böyle bir Evet, şey yapılmış. Diğer tarafta ne var? Geçelim oraya da. Rus mantısı var. Evet. Buraya soslarımız geliyor. Soslar şimdi. gelecek makarna, buraya da. Makarna ve makarna sosu. Burada mutlaka makarnamız standart oluyor. Çünkü aile gelen misafirlerimiz için Çocuklar illa makarna çocukları istiyor. illa hani Benim istediği zaman kızlar da öyle. evet, peynirimiz parmesan Parmesan peyniri peyniri. Bu koyuyoruz. sol tarafta salata büfesi var. İbrahim şöyle biraz geriye çekilerek şu iştah açıcı görüntüyü paylaş kardeşim. Ümit abi gerçekten elinize sağlık. Çok şık bir büfe. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. nizami, çok tertemiz görünüyor. Ben Şeylerimiz bu arada çok güzel. Neleri göstereyim? Tatlılarımız var Tatlıları mı mesela. göstereyim? Tatlılarımız da sırf böyle Hint tatlıları. Öyle mi? Mesela kaher var. Seviyen kaher var. Hint sütlacı. Hint sütlacı var burada. Evet. Çok güzel. Neler var içinde? Bunun içinde süt var. Tel şehriye var. Özelliği tel şehriye. Tel şehriye var. Evet, tel şehriye var. Süt var. Bunları kaju var, fındık var, badem var, Oo. ceviz var. Tam atom. Ekstra Güzel. ekstra üstüne ilave etmek istediğimiz baharat şey varsa da buradan ilave Fıstık, ediyoruz. ceviz, Kaju, Hindistan cevizi ne isterse ilave fıstığımız edebiliyor. da var. Ayrıca Kolay burada gelsin. helvamız da var. Hint helvası. Evet. Sushi kaha helva. Peki bunda da irmik mi var? Bu irmik değil. Heh, Nohut yani unundan yapılıyor. Şimdi bu. helva deyince ne olur? Hemen irmik Evet. akla geliyor. Ona da benziyor da biraz. Ama daha parlak nohut Evet, unundan nohut yapılmış unundan bir helva. yapıyoruz bu helvamızı. Evet. Bunun içinde de aynı şekilde kaju ve fındık ve bademimiz var. Evet. İçinde sadece tereyağı kullanıyoruz. Evet. Tereyağıyla yapıyoruz. Her şey çok güzel Ümit abi de. Benim gözüm nereye takıldı biliyor musun? Nereye? Abi biz Adanalıyız, Antepliyiz, Urfalıyız. Ne bileyim Evet. şimdi Türkiye'nin dört tarafından geldik. Benim gözüm buraya takıldı abi ya. Evet. Sen boş ver şimdi Buyurun. Hint mutfağına. Abi bakar mısınız şuraya? Şimdi geldik Türk mutfağına. Evet. Türk tatlılarına. Kusura bakma Evet. abi. Biz Yok, biraz böyle yok, bizim önemli videolarımız değil. biraz samimi videolar. Yani böyle Evet. her şeyi anlatmaya göstermeye çalışıyoruz. Baklavadan vazgeçemem diyenler, kadayıftan vazgeçemem diyenler. Şimdi bu bölümün diğer tarafı da var yalnız. Tatlı büfesi tek bölüm değil. Evet. Alet pastalar, dilim pastalar. Profiterol var burada. Yine pudingler, sütlaçlar Evet. veya hepsinin adını bilmiyorum. Şurada ne var mesela? Şefim bu nedir? Bu da bir Hint tatlısı. O da bir Hint tatlısı. Evet, evet, Hamur evet. kızartılmış galiba. Evet, evet, evet. kızartılmış. İçinde tahin var bunun. Güzel, Tahin ve cevizle sarıyoruz. Hı hı. Sardıktan sonra onu yağda kızartıyoruz. Daha sonra şurubumuzun içine atıyoruz. Hı. Oradan lezzetin tadını alıyor. Tabii Harika. şurubun içinde de şey var. Tarçın kabuğu var. Portakal kabukları var. Ferahlatıyor o da. Evet, evet. Oo, harika. Yani öyle Onun bir- tadına bakmak isterim. Bu tatlı büfesinin diğer tarafını da gösterelim ama. Ümit Şefim izin verirse. Çünkü o baklavalar falan orada bitmedi. Hamur Evet, tatları burada burada da- devam evet, ediyor. burada da var aynı Bizim şekilde misafirlerimizden çok bunu merak ediyorlar. Çok da güzel cevizli ayva tatlısı var. Yok kabak tatlısı Kabak var. tatlısı, Kabak evet. tatlısı var. Antep fıstıklı Sarı- baklava, evet, çikolatalı sarı- baklava. Evet, fıstık sarmamız mevcut. Çikolatalımız var. Evet. Gayet güzel, gayet güzel. Peki, burada bir ablamız var. Abla kolay gelsin. İsminiz neydi? Müzeyyen ablam diyor ki, eğer diyor baklavanızı aldıysanız üstüne bir top da dondurma almadan gitmeyin diyor. O da burada sizleri bekliyor.
Ümit Şef'im, misafirlerimiz gelmeden galiba şöyle bir özetledik büfeyi. Evet. O evet, yüzden evet. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi benim gözüm bir şey daha takıldı. Buyurun. Şöyle servis barına doğru yönleneceğim. İbrahim tam bir dakika. İbrahim gel bana doğru. Gel. Dön şu şıklığa bakar mısın abi? Şu şıklığa bakar mısın? Şimdi ana restorandayız. Çok güzel bir servis bar var. Doğru söyledim mi Ümit abi? Doğru. Sabit. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Burada bütün içecekler masanıza servis yapılıyor. Yani siz tabağınızı aldınız. Salatanızı, mezenizi, yemeklerinizi artık o günün şeyi neyse, tercihi neyse masaya oturduğunuzda, bu arada masaların şıklığını da göstereceğim size. Çok güzel sanatsal tablolar, güzel ışıklandırmalar eşliğinde çok şık bir düzen. Ve masanıza içecek servisi yapılıyor. Neyi merak ettiğinizi biliyorum. Hangi marka rakı içeceğiz diyorsunuz değil mi? Şimdi bu defada Ümit Şef'imden sonra Hünkar Bey'i yakaladım. O da Hünkar abi şöyle ben tekrar mikrofonu size veriyorum. Önce Elbette. kendinizi tanıtsanız ben sevinirim. F&B müdürüsünüz. Doğrudur. Ben Concord Delik Resort'un yiyecek içecek müdürüyüm. Yaklaşık olarak 3 senedir tesiste çalışmaktayım. Yukarıdaki barı siz mi yaptınız? Hepsini. Ya müthiş. Hepsini. Gördüğüm en donanımlı barlardan bir Evet. tanesi Evet. yoktu. Yine yarın sabah saatlerinde biz turumuzu yaparken, barları gezerken konseptten bahsedeceğiz. Ama kaç çeşit viski vardı orada ya? Kısaca bilgi vereyim. Ben 52 çeşit viskimiz var. Evet. Yani misafirlerimizin bilmediği hiçbir şey yok. Evet. Çok üst segment ürünlerimiz var elimizde. Evet. 19 çeşit rakımız var. Evet. 21 çeşit vodkamız var. Evet. 12 çeşit cinimiz var. Evet. Bir tane zaten yarın muhtemelen gezersiniz diye Yarın düşünüyorum. gezeceğiz evet. 38 çeşit birası olan bir bira evimiz var. Harika. Tüm barlarımızda zaten 9 çeşitli servis ediyoruz. Evet. Bir de böyle bir özel alan yaratmak Tüm istedik. barlarda 9 çeşit bira var. Evet. Ayrıyeten 38 çeşit 38 bira. çeşitte bira evimiz var. Bu bira evimizin olduğu Hünkar Bey bu 38 çeşit dünyanın farklı yörelerinden, Tabii, farklı tabii. lezzetlerde. Kesinlikle arpa doğru. birası, Kesinlikle doğru. her şeyi. Buğday birası var, arpa birası var, Alkolsüz darp bira var. birası var, alkolsüz birası var. Evet. İngiltere'den bira var, Hollanda'dan bira var, Fransa'dan var. Harika. Bütün ülkelerden biralarımız var mevcut. Şimdi dolayısıyla da ana restoranda yemeğinizi alırken de yine birinci sınıf şarapları, alkol çeşitleri Elbette. ne istiyorsanız tadabilirsiniz. İlla marka duymak istiyorsanız söyleyeyim. İşte Yeni Rakı'dan, Tekirdağ'dan, Altın serisinden, işte Göbek'ten. ne Beylerbeyi istiyorsanız Göbek'ten, Beylerbeyi'nden hepsi var. Beylerbeyi Golduna, Altınbaş'tır, Kulüp'tür, Sarı Zeybe'nin çeşitlerine Hünkar Bey, kadar her şey yarın var. turumuzu yaparken bazı Elbette. noktalarda sizden yine yardım isteyebiliriz. Kesinlikle, tabii ki Bu de. akşam Memnun olurum. yavaş yavaş misafirler gelmeye başlıyor. Aynen, Ben çok aynen. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Restoranda oturma alanlarını biraz gösterelim. Elbette. Yarın görüşmek Tabii. üzere. Görüşmek üzere. Çok, Çok sağ olun. teşekkürler. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Şimdi geldik Concord Deluxe Resort'un oturma alanlarına. Gördüğünüz gibi çok şık bir restoran. Buradaki tabloya bayıldım zaten. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer isterseniz yemeğinizi buradaki bar masalarda alabiliyorsunuz. Yani bistro şeklinde sunum yapılıyor. Tercih sebebi olarak bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu arada şimdi fark ettim. Çok özür diliyorum. Yani çok fazla ayakta kalmaktan ayaklarımda bir şişlik oluşmuştu. Ve ayakkabı bağlarımı bağlamamıştım. Ve unutmuşum anlatım yaparken. Bunun için çok özür dilerim. Bir saygısızlık olarak anlamayın. Gerçekten unuttum bağlamayı. Çünkü ayaklarım çok acıdı gün boyunca. Ve akşam saatlerinde biraz gevşetmiştim, öyle kalmış. Özür dilerim. Bu arada meyveleri göstermemiştik galiba. Hemen meyveleri gösterelim. Ben birçok çeşit tatlıyı anlattık, gösterdik ama ya kardeşim yaz günü karpuz olmazsa olmaz, çilek olmazsa olmaz diyenler varsa onu da burada sunalım. Vişnesine, kirazına kadar her şey var. Yine güzel bir içecek sunumu ve masalardan bahsedelim. Masaların şıklığını ve güzelliğini zaten anlattık. İsterseniz teras kısmına oturabilirsiniz. Terası da gösterelim. Buyurun. Burası da Concord Deluxe Resort'te restoranın, ana restoranın teras kısmı. Burada otururken kendinizi bahçede gibi hissedebilirsiniz. Tabii bu alan da klimalı. Ya teras dediğim bölüm aslında kapalı bir alan ama daha böyle bahçeli iç içe. Concord Deluxe Resort'te oturma alanları gösterdikten sonra şimdi sırada alakart restoranlar var. Turumuza devam edeceğiz. Burada toplamda 7 tane alakart restoran var. Bir balık alakartı göstereceğim. Bir de çok güzel bir Türk mutfağı alakartı var. Onunla ilgili bir görüntü aktarmaya çalışacağım size. Ama unutmayın ki buraya geldiğiniz zaman hem uzak doğu mutfağı hem international mutfaklardan çok güzel alakart restoranları değerlendirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ben de şimdi onlardan 2 tanesi örnek göstermek üzere turuma devam ediyorum. Efendim az daha unutuyordum. Concord Deluxe Resort'te restoranda bir de çocuk büfesi var. Yani minik misafirlerimizin kendilerinin gelip tabaklarını kendileri yapabileceği bir alan burası. Hem onların keyifle seçim yapabileceği tatlı atıştırmalıklar var. Onun yanı sıra makarnalar, şöyle bakalım göstereceğim. Makarnalar, şöyle açtığımız zaman yine tavuk, patates püresi, domates soslu köfte ve pilav seçenekleri de çocuklara sunulmakta. Çocuklar için bir de köşede ayrı bir alan yapılmış. Kısaca gösterip
turumuza devam edebiliriz. Efendim Concord Delik Resort'te ana restorandan sonra alakartlara gitmek için yola çıktığımızda muazzam bir bahçe tabii bütün turumuz boyunca bize eşlik ediyordu. Ama ben burada çok sevimli, şeker bir manzarayla karşılaştım. Bakar mısın şu güzellere? Bakar mısınız şu güzellere? Abi bakar mısın uyuşa ya? Serilmiş resmen ya. Mest olmuş mest. Oradan senin hava geliyor galiba. Bu anneleri. Beşiktaşlı. Efendim şimdi çok keyifli bir yere daha geldik. Concord Delik Resort'te ana restoranda ben hem restoranın genel düzenini hem de oradaki büfe ile ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştım size. Şimdi alakartlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım ama tesiste toplam 7 tane alakart restoran var. Birbirinden farklı konsepte, farklı içerikte. Tabii hepsini çekmek çok uzun süre alacak. Videoyu çok uzatmamak adına ben belli başlı olanlardan birkaç tane göstermek istiyorum. Şimdi Concord Delik Resort'te tatile geldiğinizde bence mutlaka değerlendirmeniz gereken alakartlardan bir tanesi Neyzen. Neyzen'in en büyük özelliği ise yöresel, yani Antalya mutfağından lezzetleri sunuyor olması. Birazdan içeride göstereceğim. Şu menüyü geçici olarak, gerçi içeride vardır ya. İbrahim gel bir manzaraya bakalım önce. Şimdi Neyzen'de ilk geldiğimizde böyle bir ortam bizi karşılıyor. Sahilin hemen yanı başındayız. Şöyle ilerleyeceğim. İsterseniz buradaki yemek çeşitleriyle ilgili bilgi vermeye başlamadan önce şu güzelliği bir gösterelim. Kemal Bey kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? İbrahim şu güzelliği bir gösterir misin abi önce? Sahile birkaç adım mesafedeyiz. Yemyeşil ve begonvillerin rengiyle ortalık şenlenmiş. Çok güzel bir doğal atmosfer var. Zaten Concord Delik Resort'un bahçesiyle ilgili çok şey anlattık, çok şey söyledik. Ve Neyzen'e girerken de bunu tekrar bütünlüyoruz. Şimdi bu alan gündüz saatlerinde Neyzen Beach Bar olarak hizmet veriyor. Yani plajdaki misafirlerimize buradan garson arkadaşlarımız servis yapıyordu. Aynı zamanda gözleme ve benzeri çiğ börek gibi atıştırmalıklar vardı. Akşam olduğunda ise Kamil kardeşim menüden bir yardımcı olabilir miyiz? Tabii. Neler olduğu konusunda şöyle bir Antalya mutfağımız burası. bir dakika bir saniye ben sana mikrofon vereceğim. Tamam. Efendim şimdi Neyzen'e geldiğiniz zaman hangi menüleri seçebileceğiniz konusunda Kamil Bey bize bilgi verecek. Neler var Kamil Bey? Tarhana çorbamızla başlıyoruz ilk başlangıcımızda. Arkasından mezelerimiz geliyor. Tamam. Antalya ve Antalya'nın ilçelerine özgü yapılmış. Yani Manavgat ilçemizden Manavgat tahinli hibe. Şimdi Manavgat tahini zaten dünyanın dilinde. Antalya usulü piyaz gördüm. Evet. Evet. Kaş ilçemizden Arap saçı ve narenciyeli, Antalya beylik zeytinli, tavşan yüreği zeytini. Arkasından Elmalı ilçemize bağlı leblebili, papaz erikli cacık. Alanya ilçemize bağlı avokado. Arkasından Kemer ilçemize bağlı tahinli süzme yoğurtlu, sarımsaklı, közde patlıcan. Kemer'den, Elmalı'dan, Kaş'tan, Alanya'dan, Manavgat'tan Evet. vallahi çok güzel. Zaten bu bölgenin damak tadını bilenler ne kadar çeşitli lezzet olduğunu bilirler. Arkasından tekrardan yine ilçelerimize bağlı Alanya ilçesinden Alanya bohçası. İbradı'dan yaban otlu börek. Aksu'dan biber dolması. Yine Aksu'dan marine edilmiş bıldırcın filato. Arkasından Akdeniz yeşillikleri salatamız ve toro salatamız var. Kamil şefim ana yemeklerde neler var? Ana yemeklerimizde şiş köfte var. Tamam. Arkasından odun ateşinde pişmiş oğlak tandır var. Tam bir yörük yemeği. Evet. Çok güzel. Arkasından Toros dağlarında toplanmış mantar kavurma var. Süt kuzu bonfilesi kavurma. Evet. Arkasından da dana bonfile ızgaramız. Bu böyle uzayıp gidecek gibi Evet, görünüyor. evet. Ben şöyle söyleyeyim size. Yöresel lezzetler tatmak istiyorsanız Neyzen Restoranı deneyin. Hem de hemen sahilin yanı başındasınız. Çok da başarılı bir ekip var burada. Ben burayı işaretliyorum. Sizler geldiğiniz zaman değerlendirirsiniz. Kamil Bey çok teşekkür ederim. Rica Zahmet ederim. verdim. Hoş geldiniz. Şimdi bir alakart daha göstermeye çalışacağım size. Balık alakartına gideceğiz. Bakalım orada nasıl bir ortam bekliyor bizi. Oraya da gösterelim. Çok teşekkür ederim. Efendim Concord Delik Resort'ta akşam yemeği için birbirinden güzel alternatifler var. Açık büfe akşam yemeği ana restorandaydı. Daha sonra Neyzen Restoranı gösterdik sahilde. Akdeniz ve Antalya mutfağının yöresel lezzetleri vardı. Ve şu anda balık alakartındayız. Burada çok şık masalar var. Tabii ki özel bir kutlama gününe denk geldiyseniz misafir ilişkilerindeki arkadaşlarıma söylemeniz yeterli. Burada sizin masanızı daha özenle, böyle çiçeklerle süsleyebiliyorlar. Tabii ki burası da rezervasyonu ve bir küver ücreti karşılığında size hizmet veriyor. Bunların detaylarıyla ilgili tabii ki bizim ekibimizdeki arkadaşlarımız yardımcı olabilirler. Bu arada ben size şunu göstermek istiyorum. Balık alakartına geldiğiniz zaman buradaki dolaptan önce mezelerinizi seçebiliyorsunuz. Hani Ayvalık'ta ya da ne bileyim Bodrum'da bir balık restoranına gittiğinizde meze olarak ne sunuluyorsa hepsi burada var. Bunun yanı sıra balığınızı da buradan seçiyorsunuz. Ara sıcak olarak ahtapot, karides veya kalamar ne isterseniz yine menüde var. Bunun dışında balığınızı seçtikten sonra artık bu güzel ortamda keyif yapmak kalıyor. Şimdiden sizlere keyifli bir akşam yemeği dileyerek
buradaki görüntüleri aktarmaya ve Concorde Deluxe 4'ü birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim bu akşam Neyzen isimli Antalya bölgesinin yöresel lezzetlerinin sunulduğu alakart restorandayız. Concorde Deluxe'de gerçekten inanılmaz kaliteli bir sunumla alakart restoranda bir akşam yemeği keyfi yapıyoruz. Antalya'nın çeşitli ilçelerinden, Elmalı'dan, Kaş'tan, Manavgat'tan, Alanya'dan çeşitli meyve ve sebzelerden oluşturulmuş yöresel lezzetler bize eşlik ediyor. Burada menüde birçok seçim var. Hemen şöyle seçerek bakalım. Tabii soğuk başlangıçlar geldi masamıza ama burada sıcak tadımlıklar var. Alanya bohçası gibi, İbradı yaylasından yaban otlu börek gibi, Frigya biber dolması gibi seçimler var. Bu tarafa geçtiğimiz zaman tabii salatalarda da yine yöresel salatalar var. Ana yemeklerde süt kuzu bonfilesi var. Odun ateşinde pişirilmiş oğlak tandırı var. Kömür ateşinde Korkuteli usulü şiş köfte var. Gerçekten inanılmaz. Çeşit çeşit yöresel lezzetler. Ben çok beğendim. Hani özellikle Antalya bölgesindeki deluxe kategorideki otellerde, luxury konseptdeki otellerde İtalyan alakartlar, işte balık alakartı veya uzak doğu, Asya mutfağı falan derken Antalya bölgesinin unutmaması Concorde Deluxe'e çok güzel bir şekilde bence hem yakışmış hem de sunum açısından çok güzel bir noktayı seçmişler. Sahile hemen birkaç adım mesafede yüksek standarttaki sunumlarıyla bu akşam güzel bir yemeği deneyimliyoruz. Kamil Bey şimdi neyimiz geldi? Frikya yöresine ait kıymalı dolma biberimiz. Kıymalı dolma biber. Evet. Ellerinize sağlık. Çok da güzel, iştah açıcı görünüyor. Bu arada ben tabakların kalitesine, sunumun titizliğine tekrar dikkat çekmek istiyorum. Siz de farkındasınız zaten ama bunu bir kez daha göstermek istiyorum. Ve efendim şimdi Neyzen Restoran'da ana yemeğimiz geldi. Kamil Bey sağ olsun ana yemeğimizi bize servis ediyor şu anda. Evet. Kamil Bey ne alıyoruz servis olarak? Oğlak tandırımız geldi. Pide ekmeği üzerinde. Çok güzel bir Közde soğanımız, közde biberimiz, közde domatesimizle beraber. enfes görünüyor. Biz yörük yemeği dedim ama ben doğru söyledim değil mi? Yani oğlak tandır deyince Antalya bölgesinin böyle bir Elmalı tarafların, yaylaların güzel yörük yemeklerinden bir tanesi. Zannediyorum sizlere buradaki alakart sunumlarıyla ilgili fikir verilmiş oldum. Güzel yemek görüntüleri için lütfen kusuruma bakmayın. Umarım sizler de geldiğiniz zaman bu güzel lezzetlerden tadarsınız. Şimdiden afiyet olsun herkese. Bu akşam Concorde Deluxe Resort Otel'de akşam yemeğinin finalinde cevizli kabak tatlısı tabii Manavgat tayiniyle bir tatlandırılmış. Yanında da kaymaklı çilek var. Sunumun güzelliğine bir kez daha dikkatinizi çekerek sizin yerinize bu güzel sunumunda, tatlının da keyfini çıkarıyorum. Sizler geldiğiniz zaman benim yerime bunu yaparak bizleri etiketleyebilirsiniz.